Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda da sizinle çok güzel robodan başlamalı aşağı doğru genişleyerek öreceğimiz kız çocuğu hırkası başlayacağız. Çok güzel, çok havalı. Bu model için 85 tane ilmek attım, hazırladım. Beraberce de başlayacağız. Şimdi önce ben ipimden bahsedeyim. İpim Nako'nun Elite Baby serisi. Şiş numarası arkadaşlar. Şiş numarasını da söyleyeyim. 3,5 ile 4,5 arası. Dediğim gibi ben 4,5 numaralı şişle öreceğim. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. Parti numarası 709 223, kolor numarası 1469. Şöyle yakından da göstereyim, belki sesini almak istersiniz. Artık başlayabiliriz. Sağında ve solunda 6 tane pat, yani haroşa gideceğiz. 6 sağda 6 solda patına haroşa başlayacağız. Daha sonra 73 tane kalan ilmeğimizi de bir ters bir düz olarak öreceğiz. Evet, 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 ilmek patımızı ördük. 2 4 6. Şimdi diğer patımıza kadar, sıra sonundaki pata kadar bir ters bir düz öreceğiz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak son 6 ilmeğimize kadar geleceğiz demiştik. Ters, düz ve ters, düz. 2 4 6, son 6 ilmeğimizi ne yapacaktık arkadaşlar? Haroşa, yani pat. Ne demiştik? Robadan başlamalı kız çocuğu hırkası. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şekilde 4 sırayı tamamlayacağız. 4 sırayı tamamladıktan sonra, yani başlangıçtaki ve sondaki patları da unutmuyoruz. Devam edeceğiz. 5. sırada ilik açacağız. O yüzden şimdi 4 sırayı tamamlayıp 4 sırayı tamamladıktan sonra 2 4 6, 4 sırayı tamamladıktan sonra 5. sırada hemen dönüyorum. Ne yapıyoruz? 4 sıra boyunca tersleri ters, düzleri düz, patlarımızı yani haroşalarımızı haroşa olarak örüyoruz. Şimdi ben 4 sırayı tamamlayacağım. 4 sırayı tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet, 4. sıramızdayız, yani son sıramızdayız. 5. sıraya döneceğiz ve ilk iliğimizi açacağız. Biliyorsunuz kız çocuklarında ilikler sağ tarafa açılıyor. Yani iliğimizi arka tarafta hemen koyacağız arkadaşlar. 5. sıradayız. 5. sırada iliğimizi koyuyoruz. Evet. Bakın. 1 2 ve 3. 3 ilmek ördüm. 3 ilmek haroşamı ördüm. Başını doladım. 2 ilmeği birlikte aldım, kestim. Yanındaki ilmeği de ördüm. Daha sonra tersleri ters, düzleri düz, tersleri ters, düzleri düz örmeye devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sıra sonuna geldik. Patlarımızı arkadaşlar devamlı sabit gidiyor. Patlarımızı unutmayalım, karıştırmayalım. Şimdi bu sıradan sonra ön tarafa geldiğimizde 4 sıra düz örünceye kadar artık lastiği bitiriyoruz. Evet. 6. sıraya geldiğimizde artık lastiği bitiriyoruz arkadaşlar. Yani bir ters, bir düz, bir ters, bir düzü bitiriyoruz. Ne yapıyoruz? Patlarımız sabit. Patların arasında kalan ilmeklerimiz, yani 73 tane ilmeğimiz düz olarak öreceğiz. 4 sıra düze tamamlayacağız. Patımızı ördük. 2 4 6. Evet. Artık bir ters, bir düzü bıraktık, bitirdik. Şimdi 4 sıra düze tamamlayalım. 4 sıra düzü tamamladıktan sonra, yani ön tarafta düz, arka tarafta ters olmak üzere 4 sırayı tamamlayacağız. 4 sırayı tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet, şöyle sıra sonuna gelirken ilik açtığımız yeri de göstermek istedim. Bakın.
4 sırayı tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, şöyle bakalım. 4 sırayı oluşturduk arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şöyle de göstereyim. Arka tarafta ters, ön tarafta düz. Şimdi yakada bir çalışma yapacağız arkadaşlar. O çalışmadan sonra modelimizi koyacağız artık. Nasıl bir çalışma yapacağız? Yakanın kıvrılmaması için şu şekilde yakadan ayıracağız. Önce 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek patımızı ördük. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. 1, 2. İkinci, bakın birinci delikten değil, ikinci delikten hemen giriyoruz. Bu şekilde bakın alttan çıkararak ilmek kendiliğinden geliyor zaten. Bir ilmek çıkardım. Yanına taktım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bakın bu şekilde. 1, 2. Arkadan girdim. Bir ilmek çıkardım. Hemen yan tarafına taktım ve ördüm. Burada bombilik oluşuyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar, yani iki patımızın arasında, iki haroşamızın arasında kalan 73 ilmeğimizin hepsini bu şekilde yapıyoruz. 1, 2. İkinci delikten girdim. Hemen alttan bir ilmek çıkardım, taktım ve ikisini birlikte ördüm. 1, 2. İkinciye girdim. Bakın arkadaşlar, şöyle yakınlaştırayım. Altından ilmek çıkarıp ikisini birlikte örüyorum. Bakın. 1, 2. Bakın bu şekilde alttan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Bakın. 1, 2. Hemen ikinci delikten girdim. Alttan bir ilmek çıkarır. Bakın. Hemen sol şişime aldım. İkisini birlikte ördüm. Yani bu ilmeğimizin ikinci katına giriyoruz. Bir ilmek çıkarıp ikisini birlikte birleştirip örüyoruz. Bir daha yapalım beraber. 1, 2, bakın. 1 ve 2. Bu şekilde. Bakın şu alttaki ilmeği takıyorum. Şişime çıkarıyorum. İkisini birlikte ördüm. Evet. İki haroşamızın arasında kalan 73 ilmeğimizi tamamen sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Bu sırayı tamamlıyoruz. Bakın örerken de düz örüyoruz. Evet, bu sırayı sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Bu alttaki ilmeği alıyorum. Çıkarıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Evet, bu şekilde. Evet, bakın şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar bir seferlik yapılacak bir işlem. Yakanın kıvrılmaması için, dik durması için, hoş bir görüntü olması için. Evet. Şimdi arka tarafta, ön tarafta düz alttan alarak düz örerek geldik biliyorsunuz. Şimdi 6 ilmek haroşamızı örelim. Daha sonra tersimizi örelim. Bu sırayı da 2, 4, 6. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Diğer patımıza kadar ters öreceğiz. Evet, arka tarafta bu şekilde ördük, bitirdik. Ön tarafa geldik. Artık modelimizin sırasındayız arkadaşlar. Modelimize başlıyoruz. İlk önce 6 ilmek patımızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşamızı ördük. Bakın, gizli artırma yapacağız. Bir normal içinden giriyoruz.
Daha sonra yan tarafından bir ilmeği, iki ilmeği çıkardık. 1, 2 ve 3. 3 ilmek örüyoruz. Tekrar normal düz örüyoruz. Bir de yan tarafından giriyoruz. Artırmamızı yaptık. Her 3 ilmeği bir bu gizli artırmayı yapacağız arkadaşlar. 2, 3. 1, 2, 3. Ne yapıyoruz? Bir düz örerek giriyoruz. İçinden bir de yan tarafından giriyoruz. 2 ilmek birden oldu. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeği ne yapıyoruz? İçinden giriyoruz. Bir de yan tarafından giriyoruz. Gizli artırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğin içinden giriyoruz. Bir de yan tarafından giriyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar diğer patımıza kadar bu şekilde öreceğiz. 3 ilmeği bir arttıracağız. 3 ilmek öreceğiz, arttıracağız. Yani 3 ilmek düz örüp arttırıyoruz. 3 ilmek düz örüp gizli artırma yapıyoruz. Evet. 1, 2, 3. Bakın. Hemen 4. ilmekte gizli artırmamı yaptım. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. 1, 2, 3 ve son 4.'de artırmamızı yapıyoruz. 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Ve artırma işlemimiz bitti arkadaşlar. Dönüyoruz. Arka tarafta iki patın arasında kalan ilmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Toplam 104 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. 2, 4, 5 ve 6. 3 ilmeği bir arttırdık biliyorsunuz arkadaşlar. Toplam 104 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu toplam 104 tane ilmeği ön tarafa geldiğimiz zaman ön tarafta düz, arka tarafta ters olmak üzere bir sıra öreceğiz. Daha sonra da modelimize geçeceğiz. Yani roba biraz daha kendisini göstersin. Bu arttırdığımız ilmekler daha çok ortaya çıksın diye bir sıra düz, bir sıra ters olarak öreceğiz. Şimdi bu sırayı ördükten sonra ön tarafa geleceğim. Ön tarafta düz öreceğim, arka tarafta ters öreceğim ve ön tarafa geldiğimizde modelimizi koyacağız arkadaşlar. Şimdi bu sırayı ters örelim. Patımıza geldiğimiz zaman haroşamızı örelim. Evet, bu şekilde arkayı ters olarak, arka tarafa daha doğrusu ters olarak gidiyoruz. Evet, dönüyoruz ön tarafa. Dediğim gibi arkadaşlar, bu arttırdığımız ilmekler biraz daha kendisini göstersin. Robamız biraz daha aşağı insin. O yüzden ön yüzden ve arka yüzden örüp ön yüze geldiğimizde, ön tarafa geldiğimizde modelimizi koyacağız arkadaşlar. O yüzden ön tarafta düz, arka tarafta ters olmak üzere bir sıra öreceğiz. Daha sonra modelimizi koyacağız arkadaşlar. Şimdi ben ön tarafta düz, arka tarafta ters örüp 2, 4, 6. Evet. Örüp hemen dönüyorum. Evet, şöyle bakalım. Ön yüzden ve arka yüzden ördük. Bakın arkadaşlar. Arttırdığımız ilmekler kendisini gösterdi. Şimdi modeli koyarken bu sırada da arttıracağız ama delikli artırmalar yapacağız. Gizli artırmalar değil arkadaşlar. Yani arttırdığımız sıradan sonra arka taraftan ördük. Ön tarafa geldik, ördük. Bir daha arka taraftan ördük. Ön tarafa geldiğimizde ne yapıyoruz? Modelimizi koyacağız artık. Evet, unutmuyoruz. 104 tane ilmeğimiz oldu. Arttırmalardan sonra 104 ilmeğimiz oldu. Şimdi modelimizin ilk sırasındayız ve başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce patımızı örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımızı, yani haroşamızı ördük. Bir ilmek ördük, bir arttırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düzümüzü ördük. Bir doladık, yani bir arttırdık. Bir ilmek ördük, bir arttırdık. 1,
2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeğimizi ördük. Bir doladık. Bir ilmek ördük. Bir doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir doladık. Bir artırdık. Bir doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düzümüzü ördük. Bir doladık. Bir ilmek düz ördük. Bir doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet bakalım. 2, 4, 6. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her 6 ilmeğe bir doluyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Bir daha doluyoruz. Her 6 ilmek arasında artırmamızı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sayalım. 2, 4, 5 ve 6. Doladım. Bir tane düzümü ördüm ve doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada yarım yapıyoruz. Başlangıçta yaptığımız gibi bir tane ördük sonra arttırdık. Yani burada yarım yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda da aynı şekilde yapıyoruz. 6 ilmek düzümü ördüm. Doladım. Baştaki gibi yarım yapıyoruz burayı. Bir tane düz ördüm. 6 ilmek haroşamı ördüm. Döndüm. Evet. Arka tarafa geldik. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce 6 ilmek patımızı örelim. Yani 6 ilmek haroşamızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek haroşamızı ördük. Bakın. Doladığımız ilmekle onun yanındaki düz ördüğümüz ilmek. Bunlar haroşa olarak gidecek arkadaşlar. Yani ön tarafta ve arka tarafta bunları düz öreceğiz. 1, doladığımız ilmekle beraber 2 düz ördük. Arada olan ön tarafta ördüğümüz 6 tane ilmeğimiz. Burada ters. Ön tarafta düz ördük. Arka tarafta 6 tane ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Bu arttırmalarımızı ortada düzle beraber. Ön tarafta düzdü. Buraya ters düşüyor ama düz öreceğiz. Yani bu 3 ilmeği haroşa yapacağız. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimizi haroşa ördük. Düz ördük. 6 ilmeğimizi ters örüyoruz. Ön tarafta düz örmüştük. Evet bakın artırdığımız ilmeklere geldik. Düz. Aradaki ilmeğimiz de düz. Diğer tarafta artırdığımızda düz. 3 ilmeğimizi düz ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın. 1, 2 ve 3. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın. Arttırdığımız ilmek ortadaki ilmek, bunu da düz örüyoruz. Diğer taraftaki arttırdığımız düz örüyoruz. Evet bu sırayı da bu şekilde örelim. Ön tarafa gelelim. Bakın. 6 ilmek tersimi örüyorum. Üç ilmek haroşamı örüyorum. 6 ilmek tersimi örüyorum. Bakın arttırdıklarım sağda ve solda ve ortadaki. Bunları düz örüyorum. Evet. Bu şekilde ön tarafa örerek gelelim. Evet bakın burayı da göstermek istedim. Başında ve sonunda yarım model oluyor. Orada bakın 2, 4, 6. Bu zaten patımız bizim 6 ilmek. Düz örüyoruz. Yanındakini de düz örüyoruz. Yani baştaki ve sondakiler yarım model arkadaşlar. Patımızı örüyoruz. Evet. Dönüyoruz.
Evet, ön tarafa geldik. Ön tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Ön tarafta yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın buralarda haroşalar oluştu. Bu delikleri sağında solunda arttırmalar yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek patımızı ördük. Bakın 2 tane haroşamız var. 1, 2. Yani bu deliklerin buralarda sağında ve solunda hemen arttırmalar yapacağız. Burada da dediğim gibi başında ve sonunda yarım modelde gidiyoruz. Hemen arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabit olan düz ilmeğimi, 6 ilmeğimi ördüm. Hemen bir arttırma yaptım. Bir haroşamız vardı. Sağdan soldan arttırdık. 3 haroşamız oldu. Evet, arttırmayı yapıyorum. 1, 2, 3. 3 haroşamı ördüm. Arttırdım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bakın. Delikleri gördüğünüz zaman veya da haroşalarınızı gördüğünüz zaman hemen bir arttırma yapıyorsunuz. 1, 2, 3. 3 haroşamı ördüm. Hemen arttırmamı yaptım. Doladım yani. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek düzümü ördüm. Arttırmamı yaptım. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamı ördüm. Arttırmamı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu düz tarafta hep düz gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız arttırmalarımızı unutmuyoruz. Dolamalarımızı. Evet, 6 ilmek düzümü ördüm. Hemen arttırmamı yaptım. 1, 2, 3. Hemen doladım. Sağında ve solunda dolamaları unutmuyoruz arkadaşlar. Yaprak modelimize başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doladım. 3 ilmek haroşamı ördüm. Doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzlerimiz sabit. Doladım. 3 ilmek haroşamı ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, sıra sonuna geldik. 6 ilmek düzümü örüyorum. Ne demiştik? Sağda ve solda yarım modelimiz var. Bakın. Dolama işlemi bakın arkadaşlar. 2 tane haroşam oldu burada. Doladım. 1, 2. 2 ilmek haroşamı ördüm. 2, 4, 6. 6 ilmek patımı örüyorum. Arka tarafa döndüğümde sadece arka tarafta farklı olan işlem ön tarafta düz ördüğümüz burada ters. Ama bunlar düz. Ön tarafta da arka tarafta da o aradakiler haroşa arkadaşlar. Doladığımız ilmekle düz örüyoruz. Şöyle başlangıcını başlayalım. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımı ördüm. 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşam oluştu burada. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek tersimi ördüm. 6 ilmek tersimi ördükten sonra bakın doladığım ilmekle beraber haroşa örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ilmek 5 ilmeği çıktı. 5 ilmek haroşamız oluştu. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek tersimi ördüm. Yani her iki tarafta aynı gidiyor arkadaşlar. Ön tarafta düz, arka tarafta burayı ters örüyoruz. Fakat bunlar ön tarafta da arka tarafta da biliyorsanız haroşayı ön tarafta da arka tarafta da düz örüyoruz. Haroşayı düzden örüyorum ben biliyorsunuz. Siz haroşayı nasıl örüyorsanız. Evet, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arada 5 ilmek haroşamız oluştu.
6 ilmek tersimi örüyorum. Dolamaya geldiğimden itibaren düz örüyorum. Bakın. 1 2 3 4 5. Evet, bu sırayı da sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ve 6. Burada ne demiştik? Yarım model. 1 2 ve 3. Evet. 1 2 3 4 5 ve 6. Patımızı da ördük ve dönüyoruz. Evet, bu sırada son arttırmamızı yapacağız. Ne yapıyoruz? Haroşalarımızın sağından ve solundan arttırmalarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. Yani haroşamızı ördük. Burada bakın 1 2 ve 3. Bakın hemen deliğin yanında bakın. Hiç karıştıracak bir durum yok arkadaşlar. Dediğim gibi başta ve sonda yarım model. Diğerlerinde sağında ve solunda arttırmalarımız olacak. Arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6. Doluyorum. Burada kaç ilmek haroşamız oluştu? 5 ilmek haroşamız oluştu. 1 2 3 4 5. Doluyorum. Düzlerimiz sabit. 1 2 3 4 5 ve 6. Doluyorum. 1 2 3 4 5. Artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen bakın. Arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 5. Yani bu kısmı arkadaşlar bir ilmek haroşayla başladık. 3 ilmek oldu. Şimdi 5 ilmek oldu. Bu son arttırmamızla beraber 7 ilmek haroşamız oluşacak. 1 2 3 4 5 6. Arttırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Arttırmamı yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldik. Hemen arttırmamı yapıyorum. 1 2 ve 3. Patımı örüyorum. Arka tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu ön tarafta ördüğümüz düzler arka tarafta ters oluyordu. Bu aradaki yapraklarımız da haroşa oluyordu. Yani düz. Evet. Tekrar başlatalım beraber. 2 3 4 5 ve 6. 2 4 6. Patımızı ördük. 1 2 3 ve 4. Yarım modelimizi ördük. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmek tersimizi ördük. Evet, burada 7 ilmek haroşamız oluştu arkadaşlar. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 ilmek haroşamızı ördük. Sabit olan ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Bu kısmı da arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ön tarafta artırmalarımızı bitirdik. Artırmalarımızı yapmayacağız. Modelimizi biraz ilerleteceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, bakın. Yarım modelimizde 4 haroşamız oluştu. Başında ve sonunda patların başında ve sonunda aralarda 7 tane haroşamız oluştu. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. 1 2 3. 3 sağdan 3 soldan arttırdık. Yarım modellerimizde birer tane arttırdık. Toplam
Toplam arkadaşlar 182 tane ilmeğimiz oldu. Yani 78 tane ilmek arttırdık. Evet, 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet, bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz. Tekrarlıyorum. 182 tane ilmeğimiz oldu. Yani aralarda 78 tane ilmek arttırmış olduk arkadaşlar. Evet, şimdi burayı da aynı şekilde örerek ön tarafa geliyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, şöyle göstereyim. Arttırma işlemimiz bitti. Hemen patımızdan sonra 4 haroşamız oluştu. Aralarda da 7 haroşamız oluştu. Şimdi bu yaprak modelini biraz büyütmek için, yuvarlamak için 6 sıra hiç arttırmayacağız artık arkadaşlar. Arttırma işlemimiz bitti. Yani bu aradaki 7 haroşamız ve 4 haroşamız, 6 düzümüz sabit olarak 6 sıra öreceğiz. Nasıl yapıyorduk? Ön tarafta, şimdi bunlar haroşa olduğu için, bunlar da düz olduğu için hepsini düz gidiyoruz. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka tarafta bu yaprak modelimiz haroşa, ön tarafta düz olan 6 ilmeğimiz, sabit ilmeğimiz de ters örülecek. Şimdi ne yapıyoruz? 6 sıra hiç arttırma yapmadan haroşalarımızı haroşa, düzlerimizi düz, patlarımızı pat olarak örüyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi 6 sırayı tamamlayalım. Bakın arkadaşlar, ilk sıraya başlıyorum. Arttırma tamamen bitti. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sıra ördükten sonra dediğim gibi ön tarafta ve arka tarafta ilmeklerimiz geldiği gibi örülecek. Arka tarafta haroşalarımız sabit. Düzlerimiz arka tarafta ne oluyordu? Ters oluyordu. Şimdi ben 6 sırayı tamamlayacağım. 6 sırayı tamamladıktan sonra şöyle modelimize bir bakalım ve modelimize devam edeceğiz. Yani bu yaprak modeli bitecek. Kesme işlemlerine başlayacağız ve buradaki düzlerimize geçeceğiz. Şimdi ben 6 sıramı tamamlayacağım. 6 sırayı tamamladıktan sonra hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın 5. sırayı tamamladım. 6. sıraya dönerken düğmeliğimizi açacağız. Son sırada 6 sıra öreceğiz demiştik. Şu an son sıradayız, 6. sırada. Bu arada da düğme iliğimizi açacağız. Evet, 1 2 3 3 ilmek ördük. Bir doladık. 2 ilmeği birlikte aldık, kestik ve örmeye devam ediyoruz. 2 4 6. Evet, 6 ilmek patımızı ördük. 1 2 3 4 haroşamızı ördük. 6 ilmek tersimizi, yani bu sırayı da geldiği gibi örüyoruz. Daha sonra ön tarafta yeni modelimize geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım, 2 4 6 patımız, 2 4 haroşamız, 2 4 5 ve 6 tersimiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şimdi bu sırayı da bitirelim. Arkadaşlar, ön tarafa geldiğimizde kesme ve arttırma işlemlerine başlayacağız. Evet, son sıramızı bitirdik. Ön tarafa geldik. Bakın arkadaşlar. Evet, şu birinci başladığımız ilmekle beraber arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 6 diş haroşamız oluştu. Şimdi arkadaşlar şöyle başlatalım ve bu videomuzu sonlandıralım. Birinci bölümü paylaşayım sizinle. Bakın, 1 2 3 4 5 ve 6 6 ilmek patımızı ördük. Burada 4 ilmek haroşamız var, biliyorsunuz. 1 2 2 ilmek haroşamı ördüm. Daha sonra diğer 2 ilmeği kesiyorum. Bakın, bu şekilde kestim. Daha sonra 1 2 ve 3. Evet, bakın 3 ilmeği ördüm. Dediğim gibi burada kesimler ve artışlar başlıyor. 3 ilmeği ördükten sonra 1 ilmek arttırdım. Bakın, 1 2 ve 3. Şimdi artık buradaki dilimimizi, artık buradaki yaprağımızı arkadaşlar sağdan ve soldan her sırada keseceğiz. Şimdi ilk kesme işlemimizi yapıyoruz. 7 tane ilmeğimiz vardı, biliyorsunuz.
İkisini birlikte aldım, kestim. Ortada kalan ilmeklerimi son 2 ilmeğime kadar ördüm. Daha sonra bakın bu 2 ilmeğimi düzeltip bu şekilde içe doğru bu şekilde kestik. Ortada 5 ilmek haroşamız kaldı. Ne yapıyoruz? 1, 2 ve 3 doluyoruz. Yani ortadan bölüyoruz arkadaşlar. Arttırdık. 1, 2 ve 3. Evet, bakın yaprağımıza geldik. Şimdi ilk 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Arada kalan ilmeğimizi örüyoruz. Son 2 ilmeğimiz kaldığında ilmeklerimizi çeviriyoruz. İçe doğru bu şekilde kesiyoruz. Evet. Bu sırada arkadaşlar, yani daha doğrusu bu sıra boyunca böyle devam edeceğiz. 1, 2, 3. Doladım. 1, 2 ve 3. Evet. Hemen ne yapıyoruz yaprağımıza geldiğimizde? İlk 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Yani haroşalarımızda. Arada kalan ilmeğimizi örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bakın. Son 2 ilmeğimizi de kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Bakın 5 ilmeğimiz kaldı. Ne yapıyoruz hemen? 1, 2, 3. Bir ilmek arttırdım. 1, 2, 3. Evet, ne yapıyoruz? 2 ilmeği birlikte alıp kesiyoruz. Yani her sırada iki taraftan kapatacağız yaprak modelimizi. Aradaki 1, 2, 3 ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bakın. İç içe bakacak şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan bu tarafa bakacak şekilde yaptık. Bunu da ilmeklerimi düzelttim. Bu tarafa bakacak şekilde kestik. 1, 2, 3. Ne demiştik? Yeni yaprak modeli başlatıyoruz demiştik. Birinci bölümde de buraya kadar gelmiştim arkadaşlar. Bakın 3 ilmek ördüm. Doladım. 1, 2, 3. Hemen kesme işlemini ilk 2 ilmeğimi kesiyorum. 1, 2, 3. Sondaki 2 ilmeğimi keserken içe doğru çeviriyorum. Arkadaşlar alış şeklinize göre değişir. Benim alma şeklim farklı olduğu için ilmekleri değiştirerek, yani düzelterek içe doğru kesiyorum. Evet. 1, 2 ve 3. Doluyoruz. 1, 2, 3. Yani doluyoruz derken arttırıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın içe doğru kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi, aradaki ilmeği örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldığında düzeltiyorum. Bu şekilde içe doğru kesiyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. 1, 2, 3. Evet, kesiyorum. Aradaki ilmeğimi örüyorum. Son 2 ilmeğimi çeviriyorum ve kesiyorum. Arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. 1, 2, 3 arttırma yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın. Burada 2, 4 haroşamız vardı biliyorsunuz. Önce içe doğru bakacak kesimlerimiz. Kestim. 2 ilmek haroşamı ördüm. 1, 2, 3 düğmeliğimizi açmıştık. 4, 5 ve 6. Arkadaşlar düğmeliğimizi söylemeyi unuttum. 10 haroşaya bir düğme iliğimizi açacağız. Bakın ilk düğme iliğimizi açtıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 haroşaya bir düğme iliğimizi açacağız. 10 haroşaya bir düğme iliğimizi açacağız. Evet. Şimdi arka tarafta ne yapıyoruz? Geldiği yönde örüyoruz. Bakın 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımı ördüm. 4 ilmek haroşamız vardı. Bir tanesini kestik. 3 ilmek haroşamız kaldı. 1, 2, 3. Bu sağda ve soldaki patlarımız yarım model demiştik. Evet. 1, 2, 3. Arttırdığımız ilmeği düz örüyoruz. Bu haroşa olarak gidecek. Buradaki haroşalarımız kapanacak. Burada yeni yaprak modelimiz oluşacak.
Evet, arttırdığımızı düz ördük. 1, 2, 3. Ön tarafta düz örerek ortadan bir tane arttırmıştık biliyorsunuz. Bu tarafa ters düşüyor. Evet. Haroşalarımızı yine haroşa örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 7 ilmek haroşamız vardı. Sağdan ve soldan kestik. 5 ilmek haroşamız kaldı. 1, 2, 3. Arada arttırdığımız ilmeği düz örüyoruz. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5. Dediğim gibi arkadaşlar, arka tarafta geldiği yönde örüyoruz. Arttırdığımız ilmekleri düz örüyoruz. Çünkü buradaki 6 ilmek düzümüzün arasından yaprak modeli çıkarıyoruz. 1, 2, 3. Düz örüyoruz arttırdığımızı. 1, 2, 3. Yaprak modelimiz haroşa. 7 ilmekti. 5 ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Sıra sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5 haroşamızı ördük. 1, 2, 3. 3 tersimizi ördük. Arttırdığımızı düz örüyoruz. 1, 2, 3. 3 tersimizi ördük. Burada kestiğimizde 4 haroşamız vardı. Kestikten sonra 3 haroşamız kaldı. Modelimiz yani 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamı ördüm. 2, 4, 6. 6 ilmek patımı örüyorum. Ve dönüyorum. Arkadaşlar, birinci bölümü de izleyeceğiniz gibi veya da izlediğiniz gibi diyelim. Hep aynı yaprak modelimizi kapatarak, birini açıyoruz. Şimdi burada nasıl yapmıştık? 1, 3, 5, 7 diye yükselip gitmişti. Yani artıp gitmişti. Bir tarafta kapatırken bir tarafta modelimizi koyuyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek haroşamı ördüm. Bakın. Bir ilmek haroşamdan ördüm. İlmeklerimi düzeltip içe doğru keseceğiz. Bir öncekinde yanlış yaptım demiştim. Bakın, pata doğru kesiyorum. Evet. 4 ilmekten 3 ilmek kaldı. 3 ilmekten 2 ilmek haroşamız kaldı. Neydi burası? Yarım modeldi. Evet. 1, 2 ve 3. Burada hemen bakın. Arttırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. Arttırma yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, buradaki yaprak modelimizi kesmeye devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? İçe doğru. 2 ilmeği kesiyorum. Bir tane haroşamı örüyorum. Son 2 ilmeğim kalınca ne yapıyordum? İlmekleri düzeltip içe doğru kesiyoruz arkadaşlar. Unutmayalım, sağdan ve soldan. Bu taraftan sola doğru, bu taraftan sağa doğru kesiyoruz. İçe doğru yani. Evet, 3 ilmeğimizi örüyoruz. 2, 3. Bakın. Bir tane haroşamız oluştu ortada. Doluyoruz. Bir haroşamızı örüyoruz. Doluyoruz. 1, 2, 3. Evet, ne yapıyorduk? İçe doğru kesiyorduk. Yaprağı gitgide kapatıyorduk. 2 ilmeğimizi kestik. 2 ilmeğimizi birlikte aldık. Bir tane haroşamızı ördük. İlmeklerimizi düzeltiyoruz. İçe doğru kesiyoruz. Bakın burada 1, 2, 3. 3 tane haroşamız kaldı. 1, 2 ve 3. Artırma yapıyoruz. Ortadaki haroşamızı örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Yani burada 3 ilmeğimiz oluştu. 1, 2, 3. Evet, sıra sonuna geldik. 2 ilmeğimizi kapattık, ördük. Son 2 ilmeğimizi de içe doğru bu şekilde kapatıyoruz. 1, 2, 3. Doluyoruz. Ortadaki haroşamızı örüyoruz. Doluyoruz. 1, 2, 3. Burada 3 ilmek haroşamız kalmıştı. Ne yapıyoruz? İçe doğru. Bakın, içe doğru. Başında da içe doğru, sonunda da içe doğru, pata doğru kesiyoruz. 2 ilmek haroşamız kaldı. Diğer haroşamızı da örüyoruz. 2, 4, 6. 6 ilmek patımızı örüyoruz. Ve arkada geldiği gibi örüyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz. 2, 3,
4, 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. 1, 2. 2 ilmek modelimizden keserek gelmiştik. Modelimizden 2 ilmek haroşamız kalmıştı. Onu da düz ördük. 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşamız oluşmuştu. 1, 2, 3. 3 ilmek tersimizi ördük. Ortada 3 ilmek haroşamız kalmıştı. Bu yaprağı da kapatırken 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamızı ördük. 1, 2, 3. 3 ilmek tersimizi ördük. Bakın arttırdıklarımız düz örülecek hep. Yani buradaki yaprak modeli kapanırken buradaki yaprak modeli açılarak gidecek. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Evet, ortadaki yaprak modelimiz, kapanan modelimiz 1, 2, 3. Yani arkada geldiği gibi örülecek arkadaşlar. Şimdi arka tarafı da bitirip evet, geldiği yönde sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. 1, 2, 3. Bakın arttırdıklarım ve ortadaki haroşam. Burada kaç ilmeğimiz oldu? 1, 2, 3. 1, 2 ve 3. 2, 4, 6. Burada 2 tane haroşamız kalmıştı. 2 ilmek haroşamız kalmıştı. 1, 2. Modelimizden 2 ilmek haroşamızı ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Patımızı da ördük ve döndük. Evet. Son kesme sıramızdayız. Artık tamamen kapatıyoruz buradaki yaprağımızı ve burayı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. Evet. Son defa kapatıyoruz. Sağa doğru. Yani içe doğru. Evet. Bir tane haroşamız kaldı burada patımızdan hariç. 1, 2 ve 3. Artırıyoruz. Bakın buralara geldiğimiz zaman artırıyoruz. Artırdık. 1, 2, 3. Artırdık. 1, 2 ve 3. Evet, artık buradaki 3 ilmeğimizi birlikte kapatıyoruz arkadaşlar. Sağa doğru. İlmeklerimi düzelttim. Şimdi bakın sağa doğru. Bu şekilde üçünü birden alıyorum ve kapattım. Evet. Burada bir ilmek haroşamız kaldı. 1, 2 ve 3. Doluyorum. 1, 2 ve 3. Doluyorum. 1, 2, 3. Bakın arkadaşlar. Artık buradaki yaprak modelimiz kapandı. Buradakileri arttırmaya, büyütmeye devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? İlmeklerimizi düzeltiyoruz. Sağa doğru üçünü birlikte kapatıyoruz. Buradaki yaprak modelimiz tamamen bitti. 1, 2 ve 3. Artırıyoruz. 1, 2, 3. Artırıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, bakın. Aradaki yaprak modelimiz büyüyüp gidiyor. Burada kaç tane oldu şimdi? 1, 2, 3, 4 ve 5. Buradakini ne yapıyoruz? Artık üçünü birlikte alıyoruz. Sağa doğru kesiyoruz. Bir, 2 ve 3. Artırıyoruz. Ortadaki haroşamızı örüyoruz. 1, 2 ve 3. Arttırıyoruz. 1, 2 ve 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Bir, 2 ve 3. Doluyorduk. Ortadaki haroşamızı örüyorduk. Tekrar doluyorduk. 1, 2 ve 3. Evet. Burada 2 tane modelimizden haroşa kalmıştı. Ne yapıyoruz? Bunu da içe doğru. Unutmayalım arkadaşlar, patlara doğru kesiyorduk. Evet. Kestik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.
6 ilmek patımızı ördük. Arka tarafa döndük. Şimdi arka tarafta arkadaşlar o kestiklerimizi ters olarak öreceğiz. Onu göstereceğim. Daha sonra ön tarafa geleceğiz. 1 2 3 4 5 6 ilmek patımızı ördük. Bu kestiğimiz son 2 ilmek kalmıştı. Kestik, 1 ilmek kaldı modelimizden. Bunu da ters ördük. Bakın ters ördüm. 1 2 ve 3 ilmek tersimi ördüm. İki taraftan arttırdıklarımızı ve arada kalanı düz örüyoruz. Yani ikinci yaprak modelimiz. 1 2 ve 3 ilmek tersimizi ördük. Bu yaprak modelimizi kapattığımız tek ilmek kaldı, bakın. Bunu da ters örüyoruz. 1 2 3, yani arada 7 tane tersimiz oluyor. Kapattığımız yaprakta bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Sağda ve solda 3 ilmeğimiz var. Bu arada kapanan bir ilmeğimizi de ters örüyoruz. Arada 7 tane ters ilmeğimiz oluştu. Evet, 7 ilmek tersimizi ördük. 1 2 3 4 ve 5 ilmek yaprak modelimi ördüm. Artırdıklarımla beraber 5 ilmek oldu. Şimdi 1 2 3, bakın kapanan yaprağımız 4. ilmeğimiz oldu. Bu taraftaki tersimizle beraber 7 tane ilmek tersimiz oldu. Evet, 1 2 3 4 ve 5 ilmek düzümüz oldu. 1 2 3 4 düzümüz derken arkadaşlar, yani haroşamız. 5 6 ve 7. 1 2 3 4 5. Evet, bu şekilde arka tarafı örerek bitirelim. Evet, sıra sonuna geldik arkadaşlar. 7 ilmek tersimizi ördük. 1 2 3 4 5. Yaprağımızın 5 ilmek haroşasını ördük. Nasıl 7 ilmek olmuştu? Sağda ve solda 3'er ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Yaprak modelimizin sağında ve solunda. Bu ortada bir tane, kalan da birleştirdik. 7 ilmek tersimiz oldu. Evet. 5 ilmek haroşamı ördüm. 1 2 ve 3. 3 ilmek düzüm vardı. Bir de modelden kalan bir tane ilmeğim var. 4. Yani bu tarafta da 4 ilmek tersim oldu. Evet, patımızı örelim. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, her sırasını gösteriyorum ki arkadaşlar yanlışlık yapmayın. Çok güzel bir hırka olacak. Kız çocukları olan, torunları olan bunu çok kolaylıkla örebilir. Evet, geldik şimdi ön tarafa. Şimdi bakın arkadaşlar, ön tarafta şunu göstereceğim. 6 ilmek patımızı örelim. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek patımızı ördük. Bir tane ilmek modelimizden kalmıştı biliyorsunuz. Arka tarafta hatta bunu düzlerle birleştirerek ters örmüştük. Bu tek kalan ilmeği kolay selanik, yani bir içten batarak. Bakın, buradan değil, bir içten batarak o bir ilmeği Selanik'e çeviriyorum. 2 4 6 ilmek patımı ördüm. Modelden kalan bir ilmeğimizi Selanik yaptım. Yani bir içten kolay Selanik, bir içten batarak. Daha sonra 1 2 ve 3 yaprağıma devam ediyorum. 3 ilmek düzümü ördüm, doladım. 1 2 3 4 5 ilmek haroşam oldu ve doladım. Doladıklarımla beraber 7 ilmek haroşamız oluştu. Bakın, doladım. 1 2 3 4 5 ve doladım. 3 ilmek düzümü ördüm. Bu ortada kalan bir ilmeğimiz vardı. Bunu arkada ters örmüştük. Hatta hepsiyle beraber 7 ilmek tersimiz oluşmuştu. Ön tarafta bu bir tane kalan ilmeğimizi kolay Selanik yapıyoruz. Bakın, modeli ayırıyoruz. Bir içten ördüm. Yine 1 2 ve 3 ilmek düzümü ördüm. Doladım. 1 2 3 4 ve 5 doladım. 1 2 ve 3. Evet, tek kalan ilmeğimizi kolay Selanik yapıyoruz. Bakın,
Patımızda da burada tek kalmıştı. Bu kapattığımız yaprak modellerinde de tek kalmıştı. Bunları kolay Selanik olarak devam ediyoruz. Evet. 1, 2 ve 3. Doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Doladım. 1, 2 ve 3. Evet, bakın. Bir kalan ilmeğimizi arka tarafta ters, ön tarafta bir alttan alarak Selanik yapıyoruz. Yaptık. 1, 2 ve 3. Kolay Selanik yaparak burayı çukurlaştıracağız. Bu yaprak modelinden ayırıyoruz. Evet, doladık. 1, 2, 3, 4, 5. Doladık. 1, 2 ve 3. Ne yapıyoruz? Kolay Selanik. Bir alttan batıyoruz. Arayı açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir alttan batarak düzümü ördüm. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın, burayı Selanik örüyorum. 1, 2 ve 3. Doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Doluyorum. 1, 2 ve 3. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir tane kalıyordu. Aynı buradaki yaprak modeli gibi buralarda da bir tane, yani sağda ve solda patımızın yanında bir tane ilmeğim kalıyordu. Ne yapıyoruz? Kolay Selanik yapıyoruz onu da. Evet. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, patımızı ördük, döndük. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu Selaniklerimiz ön tarafta düz örülürken bir alttan alınarak arka tarafta normal ters örülüyor. O yüzden bu aralarda 7 tane tersimiz oluyor. 7 ilmek tersimiz oluyor. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 6 ilmek patımı ördüm. Bir ilmeğim Selanik'ti ama arka tarafta normal ters olarak örüyorum. Ön tarafta bir alttan alıyorum. Evet. 1, 2 ve 3. Yani arka tarafta 4 ilmek tersim oldu. Aralarda da 7 ilmek tersim oluşuyor. Çünkü Selanik'te normal ters ördüğümüz için arka tarafta. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, yaprak modelimiz 7 ilmek haraşo oluştu. 1, 2 ve 3. 3 ilmek tersimi ördüm. 1 ilmek Selanik'ti. Ne yapıyoruz burada? Onu da ters örüyoruz. Ön tarafta bir alttan batıyoruz. 1, 2 ve 3. Yani arka tarafta arada olan ilmekler 7 tane tersimiz oluyor. Yaprağımızın arasında olan ilmekler. Patımızın kenarında kalan ilmekte Selanik'le beraber 4 ilmek. Burada 3 ilmek tersimiz var biliyorsunuz yapraktan önce. Bir de Selanik aldığımız zaman terse 4 ilmek tersimiz oluşuyor. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 ilmeğimizin tam ortada kalan ilmeği ne demiştik? Selanik. Arka tarafta ters, ön tarafta bir alttan alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek yaprağımızı ördük. Haroşamızı ördük yani. 1, 2, 3. Yaprağımızın yan tarafındaki ters ördük. 3 ilmek. Bir de burada Selanik ilmeğimiz var biliyorsunuz. Arka tarafta ters örüyoruz. 4 ilmek tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek patımızı ördük. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar ben buradaki yaprak modelimi genişleteceğim. Burada bu modeli yaparken aradaki Selanik'imizi de unutmayacağız. Şöyle 2 yaprak modeline kadar beraber örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6. 6 ilmek patımı ördüm. 1 ilmek Selanik'im vardı. Bir içten battım ördüm. 1, 2 ve 3. 3 ilmek düzümü ördüm. Arttırdım. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Hemen artırıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzümü ördüm. Evet bakın. Yaprak dilimimi bitirdiğim yer. Bir ilmek kalan yer. Ne yapıyoruz onu? Selanik örüyoruz. 1, 2, 3. Hemen bu yaprak modeline geldiğimizde arttırmalarımızı yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen arttırıyoruz. 1, 2, 3. 3 ilmek düzümü ördüm. Bakın. Selanik'imi bir alttan batarak örüyorum. 1, 2 ve 3. Hemen artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Arttırdım. 1, 2 ve 3. Evet bakın bir tane ilmeğimize geldik. Selanik yapıyoruz. Bir alttan batıyoruz. 1, 2 ve 3. Arka tarafta da dediğim gibi 3 bu tarafta düz, 3 bu tarafta düz. Bununla birleştirdiğimiz zaman 7 ilmek tersimiz oluyor arkada. Önde ise bu 3 düzlerin arasındaki bir tane kalan yani bu yaprak modelimizin bitişi Selanik oluyor. Evet arkadaşlar ben yaprak modelini ilerleteceğim. İlerlettikten sonra hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde geldik. Toplam 273 tane ilmeğimiz oldu. Burada da 13 tane haroşamız oldu. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada bir tane artırmıştık. Sonra daha sonra 2, sağdan soldan 4, 6, 8, 10, 12 ve bir de burada var 13. Yani buradaki haroşamız 13 tane haroşa oldu. Şimdi sistem hep aynı gidiyor arkadaşlar. Tekrar başa birinci sırada yaptığımız gibi tekrar başa dönüyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki düzümüze tekrar yaprak dilimi yani haroşamızı ekliyoruz. Burada da haroşalarımızı kapatıyoruz. Beraber yapalım birkaç sıra. Evet. Şöyle yapalım. İlk ilmeğimizi alıp 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. Artık normal düze çevireceğiz burayı. Yani yine tekrar yarım örneğimize başlıyoruz. 6 ilmek patımızı ördükten sonra bir ilmek ördük, bir doladık. 1, 2 ve 3. Şimdi artık tekrarlıyorum arkadaşlar. Burada 13 tane ilmeğimiz oldu. Bu baklava dilimimizde, yarım baklava dilimimizde veya yaprağımızda diyelim. 13 tane ilmeğimiz oldu. Artık bunu ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. 2 ilmeği birlikte aldım. Ne demiştik? İçe doğru kapatıyoruz. Arada kalan son 2 ilmeğe kadar haroşamızı örüyoruz. Son 2 ilmekte ne yapıyorduk? İlmekleri düzeltiyorduk. Tabi bu benim alışıma göre düzeltiyorum. Sizin alışınız bu tarafa doğru çaprazsa bu kısımda düzelteceksiniz. Evet, içe doğru kestim. Bakın arkadaşlar. Şimdi buraya yeni bir yaprak dilimi açacağım. Bunu kapatırken buraya yeni yaprak dilimi yani şu birinci sıradaki gibi devam edip gideceğiz. Ta ki kola kadar. Evet. Buradaki dilimimi kapattım. Yani 13 ilmeğim vardı. 11 ilmeğim kaldı şimdi. 1, 2 ve 3. Bakın buradaki Selanik'imi hemen arttırıyorum. O Selanik'imi artık normal düz örüyorum. Hemen tekrar arttırıyorum. Birinci sırada da aynen böyle yapmıştık arkadaşlar başlarken modelimize. 1, 2 ve 3. Yaprak dilimimize geldik. 2 ilmeği birlikte aldım. Kestim içe doğru. Aradaki haroşaları örüyorum. Son 2 ilmeğe kadar. Evet. Çeviriyorum ilmeklerimi. Ne yaptık? 13 ilmeğimiz vardı. 11 ilmeğimiz kaldı. Burada da yeni yaprak dilimi başlatıyoruz. 1, 2
ve 3. Doluyorum. Bakın Selanik, ortadaki Selanik, artık onu düz örüyorum. O Selanik'i düz örerken sağdan ve soldan arttırma yapıyorum. Yani yeni yaprak dilimi oluşturuyorum. Bir tarafa kapatırken bir taraftan açıyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek düzümü ördüm. Evet, burada tekrar kapatıyorum. Aradaki haroşalarımı örüyorum. Evet, son 2 ilmeğim kaldı. Düzeltiyorum. İçe doğru kesmek için bu şekilde içe doğru kestim. 1, 2 ve 3. 3 ilmeğimi ördüm. Hemen arttırdım. Bir düz ilmeğimiz var. Selanimiz vardı. Onu düz ilmeğe çeviriyorum. O selaniyi yani sağdan ve soldan arttırıyorum. Evet. Bakın. 1, 2 ve 3. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. Ne yapıyorduk? Yaprağımızı kapatıyorduk. Son 2 ilmeğe kadar örelim. Son 2 ilmekle çeviriyoruz. İçe doğru ne yapıyorduk? Kesiyorduk. 1, 2, 3. Hemen doluyoruz. Bir düzümüzü örüyoruz. Biliyorsunuz burada da Selanik'imiz vardı. Artık yarım model yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Doladım. Bir tane düzümü ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Patımı ördüm ve arkaya döndüm. Önde ve arkada arkadaşlar sistem hep aynı gidiyor. Arkada geldiği gibi örüyoruz. Ne yapıyoruz? 6 ilmek patımızı ördük. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek patımızı ördükten sonra ne yapıyoruz? Burada yarım ilmek, burada yarım model demiştik. 2 ilmek haroşamızı örelim. Daha sonra 1, 2 ve 3. 3 ilmek tersimizi ördük. Daha sonra arada kalan iki taraftan kesmiştik biliyorsunuz. Burada 11 tane haroşamız kaldı. 11 ilmek haroşamızı örüyoruz. Yani geldiği yönde örüyoruz arka tarafta. Ön tarafta da yaprak dilimimizi kapatıyoruz. Diğer yaprak dilimizi açmaya başlıyoruz. Önde bir defa daha göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra bu aradaki yaprak dilimi kapandıktan sonra değişik bir kapatma stili yapacağız. Onu göstereceğim size. Evet, 1, 2, 3. 3 ilmek tersimi ördüm. 1, 2 ve 3. Bakın yeni yaprak dilimimiz. 3 ilmek haroşamı ördüm. 1, 2 ve 3. 3 ilmek tersimi ördüm. Yaprak dilimimizi kapatmaya başlamıştık biliyorsunuz. 13 tane ilmek vardı. İki taraftan kestik. 11 tane ilmek haroşamız kalmıştı. 11 ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra 1, 2 ve 3. Bakın. Arttırdığımız ilmeğimiz yani yeni yaprak dilimimiz. Yani arkada geldiği yönde örüyoruz arkadaşlar. Haroşalarımızı haroşa, terslerimizi ters örerek arka tarafı da bu şekilde bitiriyoruz. Evet. 1, 2, 3. 3 ilmek tersimi ördüm. Arttırdığım ilmek. Bu gitgide bunlar büyüyecek arkadaşlar. Bu yaprak dilimiz kapanacak. Bu yaprak dilimiz de açılacak. Yani dediğim gibi sistem hep aynı gidiyor. Patımızı ördük. Ve dönüyoruz. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi sistem hep aynı gidiyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Hem arka tarafı kullanılabilecek bir model. Bakın. Hem ön tarafı. Evet, şimdi burayı da göstereyim arkadaşlar. Bu kısmı da göstereyim. Daha sonra videomu uzatmamak adına kestiğimiz yerde şurada, yani burası kesile kesile ne oluyor? 3 tane 3 ilmeğimiz kalıyor. Burayı 3 ilmek kalıncaya kadar keseceğiz. Burayı da arkadaşlar 3, 5, 7, 9 diye burası da artıp gidecek. 2 yaprak modeli kadar da yapalım. Daha sonra yaprak modeli dediğim gibi buradaki burayı kapatırken 3 ilmek kalıncaya kadar örüp
Hemen döneceğim ki arkadaşlar videomuz daha fazla uzamasın. Dediğim gibi baştan sona kadar gösterdim. Hep aynı şekilde gidiyor. 6 ilmek patımı ördük. 1 2 2 ilmek haroşamı ördüm. 1 doladım. 1 2 3 3 ilmek düzümü ördüm. 2 ilmeği birlikte kestim. Aradaki haroşalarımı örüyorum. Son 2 ilmek kalıncaya kadar. Son 2 ilmek kaldığında evet çeviriyorum, içe doğru kesiyorum. 3 ilmek düzümü ördüm. Burada da ne yapıyorum? Yaprak dilimimi artırmaya devam ediyorum sağdan ve soldan. Evet. 1 2 ve 3. Ne yapıyorum buradaki yaprak dilimime geldiğimde? Burayı kapatıyoruz, bitiriyoruz biliyorsunuz. Kapattım. Evet, aradaki haroşamı örüyorum. Son 2 dilim kalıncaya kadar. 1 2. Çeviriyorum. İçe doğru kesiyorum. Bakın. Kaç tane kaldı burada? 9 tane kaldı. Evet, burası gitgide kapanacak arkadaşlar. Ta ki 3 ilmek kalıncaya kadar. Burası da 1, 2 ve 3. Bu kısımda yeni açtığımız yaprak dilimi de gitgide çoğalacak arkadaşlar. 3, 5, 7, 9 diye çoğalacak. Şimdi ben bu yaprak modelini birini kapatırken diğerini açarken bu şekilde devam edeceğim. Daha sonra hemen döneceğim arkadaşlar. Arka tarafta da arkadaşlar geldiği yönde öreceğiz. Sistem aynı gidiyor. Şimdi ben tek tek tekrar gösterirsem video çok uzayacak. Evet, son 2 ilmeğim kaldığında çevirdim. Yani burayı gitgide bitiriyorum. Kapatıyorum. Bu kısmı da arttırıyoruz. Burası da 3, 5, 7, 9 diye artarak gidecek. Arka tarafta da haroşaları haroşa, tersleri ters, patlarımızı öreceğiz. Yalnız arkadaşlar örerken şöyle göstereyim. Düz taraftan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek haroşadan sonra hemen 3. iliğimizi açacağız. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 diş haroşadan sonra da 3. düğme iliğimi açacağım. Düğmelikleri nasıl açtığımızı da gösterdim. 1. bölümü muhakkak izleyin ki arkadaşlar 2. bölümde zorlanmayın. Evet, şimdi ben ilerletip burayı kapatıp burayı çoğaltıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim, bakın arkadaşlar. Keserek burayı kapatarak geldik ve burayı artırarak geldik. Burada 13 tane ilmeğimiz oluştu ve şimdi bu aradaki 3 düz burada, 3 düz burada, bir de üçlü kalıyordu biliyorsunuz bu yaprak diliminden. Üçünü birden kestiğimiz zaman bir tane düzümüz oluyordu. Bir tane düzümüz burada. Şimdi bu yaprak, kapattığımız yaprak dilimlerini şöyle göstereyim. Düzlerini de yok edeceğiz artık. Yani burada 3 düz, burada 3 düz, üçer üçer alarak 3 sırada düzleri bitireceğiz. Daha sonra tamamen haroşaya geçeceğiz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Göstereyim. 3 seferde düzleri bitireceğiz. Sağda ve solda olan düzlerimizi kapatacağız. Ve buraları arttırmaya devam edeceğiz. Yani ilmek sayımızı eşitleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Önce patımızı örelim. 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonra yarım yaprak dilimimiz vardı. Onun haroşalarını örelim. Yine arttırmaya devam edeceğiz. Ta ki buradaki ilmeklerimiz yani düzlerimiz bitinceye kadar. Patımızın yan tarafındaki arttırmayı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Buradan 2 ilmek düzümü ördüm. Daha sonra bakın. Ortada bir tane düzümüz var biliyorsunuz. Sağdan ve soldan birer ilmek düz alıyoruz. Üçünü birlikte bakın. Bu şekilde aldım ve kestim. 2 düzümüz burada kaldı. 2 düzümüz burada kaldı. Bir tane düzümüz ortada sabit duruyor. Evet, 2 düzümüzü örelim. Daha sonra tekrar arttırma yapalım. Ortadaki haroşaları örelim. 3 seferde burayı tamamen kapatacağız. Artık tamamen yaprak dilimimiz bitecek arkadaşlar. Yaprak modelimiz, haroşaya geçeceğiz ve kola geçeceğiz. Evet,
Bu kapatma işlemini tamamen bitirdikten sonra bu bölümü paylaşacağım arkadaşlar. Üçüncü bölümde de kol ve beden yapacağız. Aradaki haroşalarımızı ördük, arttırdık. 1, 2. 2 düzümüzü ördük. 2 düzümüzden sonra 3 tane ilmeğimizi aldık ve kestik. 2 düzümüz kaldı burada. Birer düz aldık. Ortada da bir düzümüz vardı. 3 düzü birden ördük. Şimdi buradaki 2 düzümüzü örüyoruz. Arttırıyoruz. Yani yaprak dilimimize devam ediyoruz. Yani keserken bir tarafta da arttırıyoruz ki arkadaşlar ilmek sayımızı eşitliyoruz. Evet, arttırdım. 2 ilmek düzümü ördüm. 3 ilmeği birlikte, bakın 3 ilmeği birlikte burada bir ilmek alıyorum. Solda da bir ilmek alıyorum. Ortada bir ilmeğim var. 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Şimdi burayı böyle kapatacağım arkadaşlar. Bitireceğim. Arka tarafı da öreceğim. Ön tarafa geldiğimde hemen dönüyorum. Evet, şöyle arka tarafı da kısacık göstereyim arkadaşlar. Arka tarafta 3. düğme iliğimizi de açtık. Bakın 1, 2 ve 3. 3. düğme iliğimiz de açıldı. Arka tarafta da ne yapıyorduk? Kısacık göstereyim. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımı ördüm. Yarım yaprak modelimi örüyorum. Arttırdığım yere kadar yani haroşa örüyorum. Evet, burada kaç tane kaldı? 2 düz burada, 2 düz burada kaldı. Bir tane de ortada var. Yani 5 tane ters öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da ne yapıyoruz? Arttırdığımız yerden itibaren diğer arttırdığımız yere kadar haroşa örüyoruz. Arka kısmı da bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ön tarafta düzleri bitirinceye kadar kapatacağız. Daha sonra beden kısmı yani daha sonra kol kısmına geçeceğiz. Evet, bakın arkayı da bu şekilde örüyoruz. Evet, düğme ilimizi de unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, arka taraftan örerek geldim. Şimdi ön tarafta tekrar kesim yapacağız. Tekrar arttırma yapacağız. Yaprak dilimimizde burayı arttırma yerine kadar haroşa örüyoruz patla beraber. Evet, son defa arttırıyoruz arkadaşlar. Son defa bu sırada arttırıyoruz. Evet, arttırmamı yaptım. Tek ilmek düzümü ördüm. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi birlikte tekrar kesiyorum. İkinci defa. Evet. Bir tane düzümüz kaldı. Onu da örüyoruz. Şimdi arttırıyoruz. Aradaki haroşalarımızı örüyoruz yaprak dilimimizin. Dediğim gibi bu sırada son defa arttırıyoruz. Doluyorum. Evet, buradan bir tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmeği bakın ortadaki sabit gidiyor. 3 ilmeğimi birlikte aldım. Kestim. Soldaki bir ilmek düzümü örüyorum. Arttırıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Burada kesiyoruz. Bakın. Sağda ve solda birer tane düzümüz kaldı. Burada da sağda ve solda yaprak dilimimizi arttırıyoruz. Son arttırma sıramız arkadaşlar. Evet. Arttırıyoruz. Bir tane düzümü ördüm. Sağdan ve soldan birer düz aldım. Ortada bir tane düzümüz var sabit. Evet. Soldaki bir tane kalan düzümü ördüm. Devam ediyoruz. Bu şekilde bu sırayı da bitiriyoruz. Arkada da geldiği yönde örüyoruz arkadaşlar. Yani arkada buralar haroşa. Burada 3 tane düzümüz var biliyorsunuz. Arka tarafta ters olarak örüyoruz. Evet. Bu ikinci sırayı da bitireyim. Arka taraftan örüp geleceğim. Ön tarafta son sırayı beraberce yapacağız ve bu videomu ikinci bölüm olarak paylaşacağım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, son sıramıza geldik artık arkadaşlar.
Bu son sıramızda sadece burada kalan 3 ilmeğimizi keseceğiz. Arttırmalar yapmayacağız. Artık bu sırada arttırmalarımız bitiyor. Bakın burada 3 ilmeğimiz kaldı biliyorsunuz. Burada son 3 ilmeğimizi keseceğiz. Bir ilmeğimiz kalacak. Burada da artık arttırmalar bitti. Evet, son sırayı da yapalım arkadaşlar. Ben bu bölümü paylaşacağım. 3. bölümde kol ve bedeni yapacağız. Evet. Beraber başlatalım. Patımızı örelim. Unutmayalım arkadaşlar. Bu son sırada arttırmalarımız, yani haroşalarımızın, yaprak dilimimizin sağında ve solunda arttırmalarımız bitti artık. 273 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi bu sırayla beraber, son sırayla beraber 26 ilmek eksilmiş olacak. 247 tane ilmeğimiz kalacak. Evet. Tamamen haroşamızı örüyoruz. Unutmayalım arkadaşlar, arttırma yok. Evet, son 3 ilmeğimizi de kesiyoruz. Bu dilimimizi tamamen kapatıyoruz. Düzleri de kapattık, bitirdik arkadaşlar. Bakın, bir tane ilmeğimiz kaldı. Arka taraftan da örerken bu ilmeğimizi düz olarak, yani tamamen haroşa olarak öreceğiz. Evet, haroşamızı örelim. Bakın, arttırmamız yok. Sadece 3 ilmek düzümüz var. Onu keseceğiz. Tek ilmeğe düşecek. Toplam 247 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Ne demiştik? 273 tane ilmeğimiz vardı en son. 26 ilmeğimiz eksildi. 247 tane ilmeğimiz kalmış olacak. Evet, bakın. Bu şekilde kestik. Burada artırmalarımız yok dediğim gibi. Haroşamızı örüyoruz. Diğer kesimimizi de yapalım arkadaşlar beraber. Daha sonra bu videoyu sonlandıracağım. Arka tarafta ne yapacağız? Arka tarafta dönerken, arka tarafı örerken tamamen düz, yani haroşa öreceğiz. Ön tarafa geleceğiz. Ön tarafa geldiğimizde kol ve beden ayrımına başlayacağız arkadaşlar. Evet, bakın arttırmadan yaprak dilimimi ördüm. Bu yaprak dilimi kaç tane oldu? Onu da sayalım beraber. Kaç ilmek oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. 17 ilmeğimiz oldu bu yaprak dilimimizde. Artık artırmalar son sırada yok. Sadece bu 3 ilmeğimiz, kalan 3 ilmeğimizi kesiyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz. Arka tarafta da tamamen haroşa örüp ön tarafa geldiğimizde kol ve beden ayrımını yapıyoruz. Şöyle bir tane daha beraber yapalım ve videomuzu noktalayalım. Tek ilmeği düşürdüm. Arttırma yapmıyoruz. Haroşalarımızı örüyoruz. Artık arka tarafa geldiğimizde de tamamen haroşa örüp kol beden ayrımına geçiyoruz. Burayı kapatırken bitirmiştim. Son kapanışı yapmıştık yaprak dilimimizin. Yani düzleri bitirmiştik. Haroşalarımızı örmüştük. Arka taraftan ne demiştik? Hepsini düz olarak örüyoruz. Ön tarafa geliyoruz. Ön tarafa geldiğimizde artık kol ve beden ayrımlarını yapıyoruz demiş. Şimdi arkadaşlar kolumuzu öreceğiz. İlk önce kollarımızı bitireceğiz. Şimdi 34 ilmek haroşa örerek gelelim. 34 ilmek bedenimizi de burada bırakacağız arkadaşlar. İsterseniz bunu iğne ip takıp bir ipe de geçirebilirsiniz. İsterseniz ilmek toplama aparatları var. Onunla da toplayabilirsiniz bırakabilmek için. Ama ben şimdilik bırakacağım. Daha sonra rahatsız ederse değiştireceğim. Şimdi buraya şöyle bir ayraç takacağım karıştırmamak için. Evet, 34 ilmeğimizi ayırdık. Şimdi 54 tane haroşa ilmek öreceğiz yani. Kolumuza 54 ilmek ayırıyoruz. 54 ilmek oluncaya kadar örelim. 54. Ayraç takalım karıştırmamak için. Bu arka taraftan ilk dişimi oluşturuyorum. Birinci dişimi oluşturuyorum. Yani 3 diş arayla kesim yapacağız. 3 diş arayla keseceğiz. 54 ilmeğimizi 44 ilmeğe düşüreceğiz. Evet, dönelim. Ne demiştik? Haroşa örüyoruz. Her iki taraftan da düz örüyoruz. Şimdi ben 3 dişi tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, şöyle göstereyim. 3 diş tamamladık.
1, 2 ve 3. Evet. İlk kesimimizi yapıyoruz. Arkadaşlar şunu da alalım, ayracımızı da. Artık ayrım olduğu için karıştırma gibi bir olanağımız yok. Evet, ilk ilmeğimi aldım. Bakın ikinci ve üçüncü ilmeğimi bu şekilde kestim. Son 3 ilmeğim kalıncaya kadar, sıra sonuna kadar geleceğiz. Son 3 ilmeğimiz kaldığında oradan da bir ilmek kesmiş olacağız. Evet. 1, 2, 3. İlmeğimizi şöyle düzeltelim. İçe doğru keseceğiz. Evet. Evet, bakın arkadaşlar, son kesimden sonra 3 diş haroşa daha ördüm. Yani 5 defa eksilttik. 44 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 44 ilmeğin üzerine, yani 3 diş haroşanın üzerine 4 sıra düz gideceğiz. Arkadaşlar robada da anlattığım için kısa kısa geçeceğim. Daha sonra bu kolu bitirdikten sonra ben öbür kolu bitireceğim. Aynı bu şekilde yapacağım. İkinci kolu anlatmaya gerek yok. Aynı bu şekilde siz de devam edeceksiniz. Şimdi ben ön yüzden düz, arka yüzden ters olmak üzere 4 sıra gideceğim. 4 sıranın sonunda, yani 1, 2, 3, 4. Ön yüzde düz öreceğiz, arka yüzde ters öreceğiz. Zemini oluşturacağız modelimiz için. Şimdi ben 4 sıra düzümü tamamlayıp hemen model için geri dönüyorum. Evet, şöyle bakalım. 4 sıra zeminimizi, düzümüzü oluşturduk. Yani 4 sıra düzden sonra hemen modelimizi koyuyoruz. Modelimizi 44 ilmek üzerinden koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Evet, ilk 2, 3 ve 4. 4 ilmek düzümüzü ördük. Bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek düzümüzü ördük. Bakın arkadaşlar. İlk başta başlangıç ilmeğimizle beraber 4 düz ördük. Bir doladık. Bir düz ördük. Bir doladık. Şimdi 6 düz, bir dola, bir düz ör, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dola, bir düz ör, bir dola, bir düz ör, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Bir arttırdım, bir düz ördüm, bir arttırdım, bir, sonda kalan 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Geldiği yönde. Tersleri ters örüyoruz, haroşaları haroşa örüyoruz. Evet. 2, 3, 4. Bu arttırdıklarımız ve aradakiler haroşa örülüyor. Arkadaşlar, birinci bölümde anlattığım için burayı uzun uzun anlatmayacağım. Bir ön tarafta bir daha gösterip daha sonra kaç defa arttırdım onu göstereceğim. 1, 2, 3. 6 tersimi örüyorum. Ön tarafta 6 düz olan, arka tarafta 6 ters örüyorum. Doladıklarım ve ortada kalanlar biliyorsunuz haroşa örülüyor. Yani yaprak dilimini başlatıyoruz. Evet, 6 tersimi ördüm. Bakın, doladıklarım, arada olan, soldaki doladığım. Onlar ön tarafta ve arka tarafta biliyorsunuz haroşa örülüyor. Evet, bu şekilde ön tarafa gelelim. Evet, ön tarafa geldik. Ön tarafta ne yapıyoruz? Düzlerimizi örüyoruz. Arttırmalara devam ediyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimizi ördük. 4 ilmek düzümüzü ördük. Arttırmalarımız devam ediyor. Başını doluyoruz. Aradakileri haroşa örüyoruz. Tekrar başını doluyoruz. 6 ilmek düzümüzü örüyoruz. Evet, artırmaya geldik. Yani yaprak dilimimize geldik. Artırıyoruz.
aradakileri haroşa örüyoruz ve arttırıyoruz. Evet arkadaşlar, ben bu arttırma işlemini, yani buradaki arttırmalar 7 ilmek oluncaya kadar artıracağım. Daha sonra beraber devam edeceğiz. Evet, buradaki arttırmalarımız 1, 2, 3, 4 ve 5. Yani ön tarafta bir daha arttıracağım arkadaşlar. Daha sonra arkadan dönüp geleceğim. Ön tarafa geldiğimizde arttırmadan devam edeceğiz. Şimdi ben bir arttırma daha yapıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bir defa daha arttırdım. Burayı, bu kısmı, yani yaprak kısmımızı 7 ilmek yaptım. Bakın 1, 2, 3. Sağdan ve soldan 3 defa arttırdık. 6 defa arttırmış olduk. Bir de ortada başlarken düzümüz vardı. Arada tam 7 tane düzümüz oldu. 7 ilmek haroşamız oldu. Burada 6 ilmeğimiz, düzümüz sabit arkadaşlar. Bakın buradaki düzlerimiz sabit. Burada da 7 ilmek haroşamız oluştu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 6 sıra, yani şurada 3 ilmek haroşa daha oluşacak. 6 sıra arttırmadan ön tarafta düz, arka tarafta geldiği yönde, yani haroşaları haroşa, tersleri ters öreceğiz. Bu şekilde ön taraftan düz örerek geldim arka tarafa, yani ikinci sıramıza, birinci sıramızı ördük. İkinci sıramıza geldik. İkinci sıramızda tersleri ters, yani geldiği yönde örüyoruz. Tersleri ters örüyoruz. 4 ilmek tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek haroşamız oluşmuştu yaprağımızda, biliyorsunuz. 6 ilmek tersimizi örelim. 6 ilmeğimiz sabit. 7 ilmekte haroşamız var. Evet, şimdi ikinci sıradayım arkadaşlar ben. 3, 4, 5, 6, yani 6 sırayı tamamladıktan sonra modelimizin yerini değiştireceğiz. Şimdi 6 sırayı tamamlayalım. Şu an ikinci sıramdayım. Ön yüzden tamamıyla düz örüyoruz, biliyorsunuz. Haroşalarımız da düz olduğu için. Arka taraftan da terslerimizi ters, 6 ilmek tersimiz var, 7 ilmek düzümüz var. Arka tarafta da bu şekilde örüyoruz. Daha sonra devam edeceğiz. 3 dişimizi artırarak 3 dişten sonrası, yani burada 7 tane ilmeğimiz oluşmuştu. 7 ilmekten sonra arttırmadan ön taraftan düz, arka taraftan haroşaları haroşa, tersleri ters olarak ördük. Alt sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş haroşaya ulaştık. 1, 2 ve 3. Toplam 4 ilmek düzümüzü ördük. Şimdi artık kapatma işlemine geçiyoruz. Kapatırken, yani keserken, aynı zamanda da burada yeni bir yaprak dilimi oluşturacağız. 7 tane ilmeğimiz var. 7 ilmeğimizi, ilk ilmeğini kesiyoruz. Ortada kalan 3 haroşamızı örüyoruz. Daha sonra da buradaki, evet şurayı yanlış yapmışız. Sonda kalan 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Ne yapıyoruz? İlmeklerimizi düzeltiyoruz. İçe doğru kesiyoruz. 1, 2 ve 3. Hem kesiyoruz hem de arttırıyoruz. Yani yeni bir yaprak dilimi oluşturuyoruz. Doluyoruz, bakın arkadaşlar. 3 ilmek düzümüzü ördük, doladık. 1, 2 ve 3. Hemen buradaki yaprak dilimimizi kesiyoruz. Arada kalan 3 ilmek haroşamızı örüyoruz. Çeviriyoruz. Kesiyoruz. Yani roboda yaptığımızın tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 5 ilmek kaldı. 7 ilmekten 5 ilmek kaldı. 3 ilmek düzümüzü örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 3 ilmek düzümüzü örüyoruz. Evet, yaprak dilimimizi sağdan ve soldan kesiyoruz. Evet, ilmeklerimizi düzeltelim ve keselim. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. 3 ilmek düzümü ördüm, doladım. 3 ilmeğimi ördüm,
Daha sonra haroşalardan sağından ve solundan kesmeler yapıyorum. Keserek aynı şekilde geldim. Ortada arttırdım. Buralardan kestim. Haroşalardan kestim. Şimdi bakın arkadaşlar, mantık şu. 1, 2 ve 3. Burada doluyorum. Sondaki ilmeğimi örüyorum. Başta bakın, kola burada başlarken arttırmadan başladım. Burada arttırdım. Neden? Mantık şu arkadaşlar. 3 ilmek düzümüzü ördükten sonra bir tane doluyoruz. 3 ilmeğimizi örüyoruz. Burada da 3 ilmeğimiz var. Yani yarım model bu tarafta kalıyor. Yarısı da bu tarafta kalıyor. Yani toplam 6 ilmeğimiz olmuş oluyor. Burada bir tane arttırdık biliyorsunuz. Burada da sıra sonunda arttırdık. Şimdi dönüp geldikten sonra burada da arttırmaya başlayacağım. Neden? Çünkü buraya geldiğimiz zaman buradakini öreceğiz. Sağdan ve soldan arttıracağız. Yani bunun yarım modeli burada kalıyor. Sağda ve solda kalıyor arkadaşlar. Unutmayalım. İlk başlangıçta arttırmıyoruz. Sonunda arttırıyoruz. Arkadan geliyoruz. Daha sonra burada da arttırmaya başlıyoruz. Evet, dönelim. O kısmı karıştırmayalım arkadaşlar. Model böyle dikildiği zaman, şöyle dikildiği zaman kolumuz modelin tamamı oluşacak kolun ucunda. Dikeceğimiz yer. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka tarafta geldiği yönde örüyoruz. Bakın, arttırdığımızı düz ördük. 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bakın, burada 7 haroşa vardı. 5 haroşamız kaldı. 1, 2, 3, 4 ve 5. 3 tersimizi örüyoruz. 2 ve 3. 3 tersten sonra arttırdığımızı düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. Yani arka tarafta arkadaşlar geldiği yönde örüyoruz. Arttırdıklarımızı, yani başını doladıklarımızı düz, yani haroşa örüyoruz. Bakın, 3 tersimi ördüm. Doladığımı düz ördüm. Tekrar 3 tersimi ördüm. 5 tane haroşamız kalmıştı, 5 ilmek. 5 ilmek haroşamı ördüm. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, arka taraftan geldiği yönde örerek sıra sonuna geldik. Bu arttırmaları ne yapıyoruz arkadaşlar? Haroşa. Bunlar haroşa. Bunlar da arka tarafta düz olanlar ters. Yani arka tarafta geldiği yönde örerek geldim ve döndüm. Şimdi bu tarafta da modelimizi koyuyoruz. Ne demiştik? İki tarafa yarım model düşüyor. 3 düz 3 düz olarak düşmüştü biliyorsunuz. Sıra sonunda ilk arttırmamı yapmıştım. Burada da bakın, arttırmamı yaptım. Yani bu sırada arttırmamı yapıyorum. İkinci sırada arttırmamı yapıyorum arkadaşlar. Arttırmamı yaptım. 1, 2 ve 3. 3 ilmek düzümü ördüm. Aynı şekilde burada devam ediyoruz. Kestim. Arada kalan bir haroşamı ördüm. Çevirdim. Kestim. Evet, 3 haroşamız kaldı. 1, 2 ve 3. Artık sağından ve solundan arttırmalar yapacağız. İşte anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Burada başlarken tek arttırma yaptığımız için sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ilk arttırmamı yaptım. Şimdi artık iki taraflı arttırma yaptığımız için burada da arttırmaya başladım. İlk arttırmamı bir sıra gittim geldim, ondan sonra yaptım. Ama sıra sonunda hemen arttırmayı yaptım. O kısmı karıştırmayalım arkadaşlar. Doladım, ördüm ve doladım. 1, 2 ve 3. Evet. Kesiyoruz. Bir ilmek haroşamızı ördük. Kestik. Bunu da düzelterek. Ne oldu şimdi arkadaşlar? Ortada 3 ilmek haroşamız kaldı. Evet. 1, 2 ve 3. Doladım. Ortadaki haroşamı ördüm. Doladım. 1, 2 ve 3. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz. Evet, iki taraftan kestim. 1, 2 ve 3. Arttırdım. Ördüm haroşa olarak. Sondaki ilmeğimizi de ördüm. Döndüm. Arka tarafta ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın. Buradaki arttırmamıza kadar haroşa ördüm. 3 ilmeğimi ters, ön tarafta düz biliyorsunuz. 3 ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek haroşam kaldı. Haroşamı örüyorum. Yani yaprak dibimizi gitgide kapatıyoruz. 1, 2 ve 3. Ortadaki
Artırma yerlerimize gelince onları haroşa örüyoruz. Düz örüyoruz yani. 3 ilmek tersimi ördüm. 3 ilmek kapattığımız haroşa 3 ilmek kalmıştı biliyorsunuz. Bakın. Onu haroşa ördüm. 3 ilmek tersimi örüyorum. Yani arkada geldiği yönde örelim, ön tarafa gelelim arkadaşlar. Evet, arka tarafta geldiği yönde ördük. Ne yapıyorduk? Bu arttırmalar hep haroşa, yani ön tarafta ve arka tarafta düz örülüyor. 3 ilmek tersimizi ördük. 3 ilmek kalan yaprak dilimimizden haroşamızı ördük. Bakın. 1, 2 ve 3. Arttırdığımız ilmeği ördük. Sondaki ilmeğimizi ördük ve döndük. Şimdi burada artırmaya devam ederken buradaki ilmeğimizi kapatıyoruz. Yani burada 3 ilmeğimiz kaldı. Şu şekilde göstereyim. Evet, bakın burada örüyorum. Hemen artırıyorum. 3 ilmek düzümü örüyorum. Şimdi burada 3 tane kaldı. Artık bu yaprak dilimimi bakın arkadaşlar. Buraya yaprak dilimimi tamamen kapatıyorum. 1, 2 ve 3. Doluyoruz. 3 ilmek haroşamızı örüyoruz, doluyoruz. 3 ilmek düzümüzü örüyoruz. Daha sonra buradaki son kapatmamızı yapıyoruz. Yani 3 ilmek haroşamızı alıyoruz ve kapatıyoruz. Bakın. Burada bir ilmeğimiz kaldı. Burası artarak devam ediyor. 3 ilmeğimiz yan taraflarda sabit düzümüz. Bu şekilde devam ediyoruz. 1, 2 ve 3. Doladım. 1, ortada kalan ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sona geldiğim zaman tekrar doluyorum. 1, 2 ve 3. Burada kalan 3 ilmek haroşamı birlikte kapatıyorum. 1, 2 ve 3. Doluyorum. 1, 2 ve 3 doluyorum. 3 ilmek düzümü örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldik. 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Bunu tamamen kapattık. 1, 2 ve 3. Dola. 1, 2, sondaki ilmeğimizi de örüyoruz. Dönüyoruz. Arka tarafta nasıldı arkadaşlar? Geldiği yönde örüyorduk. Ne yapacağız şimdi? 1, 2 ve 3. Arttırdığımız ilmeğe kadar haroşa ördük. 3 tersimizi örüyoruz. 1, 2 ve 3. Bu ortada bir ilmek kaldı biliyorsunuz kapattığımız yaprak diliminden. Onu da ters örüyoruz. 1, 2 ve 3. Yani 7 tane ters örüyoruz. Haroşadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha göstereyim. Evet, bu doladıklarımızı ne yapıyorduk? Düz, aradakilerle beraber düz, yani haroşa örüyorduk. 1, 2 ve 3. 3 ilmek tersimizi ördük. Doladım, yaprak diliminden kalan bir ilmeğimiz var. Onu da ters örüyoruz. Yan taraftaki ilmeğimiz, 3 ilmeğimiz var. Onu da ters örüyoruz. Toplam 7 tane ters ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bu yeni yaprak dilimimiz 5 ilmek haroşa oluştu. Daha sonra 1, 2, 3, bu tek kalan ilmeğimiz 4, 5, 6 ve 7. Doladığımız ilmekler başından sonuna kadar haroşa örülüyor. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, 5 ilmek haroşamı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani arka tarafta 5 düz 7 ters, 5 düz 7 ters, 5 düz olan haroşa, 7 ters olan da sağda ve solda terslerimiz var. 3'er tane, bir tane de bu kapattığımız yaprak diliminden ekledik. 7 tane tersimiz oldu. Evet. 1, 2 ve 3. Son 3 ilmeğimizde haroşa ördük ve döndük. Yani sondaki ilmeğimizle beraber. Şimdi bakın arkadaşlar, burada arttırmalarımız bitiyor. Düzlerimizi kapatıyoruz. Ne yapıyoruz?
1, 2 ve 3. Arttırmalar bitti artık arkadaşlar. Düzlerimizi kapatacağız burada. Düzlerimizi bitireceğiz. 1, 2. 2 düzümü ördüm. Bakın. 1, 2 ve 3. Burada da 2 düzüm kalıyor. Bunları şimdi bu şekilde alıyorum. 3 ilmek ördüm. Burada bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Düzlerden de birer tane ilmek aldık. Şimdi düzlerde sadece sağ tarafta 2 düzümüz kaldı. Sol tarafta 2 düzümüz kaldı. Evet. 2 düzümüzü örelim. Hiç arttırma yapmadan 5 ilmek haroşamızı örüyoruz. Daha sonra 1, 2 ilmek düzümüzü ördük. Sağdan ve soldan birer ilmek düz aldık. Bir de ortada var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Üçünü birlikte alıyoruz. Evet, sol tarafta kalan 2 düzümüzü örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arka taraftan geldiği yönde öreceğiz. Ön tarafa geldiğimizde, her geldiğimizde düzlerimizi bitireceğiz. Evet, bakın 3 ilmeğimi aldım. 2 düzüm de bu tarafta kaldı. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. 2 ilmek düzümü ördüm. Sağdan bir ilmek, soldan bir ilmek aldım. Ortada da bir ilmeğim var. Bu şekilde 3 seferde bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Yani diğer yaptığımız robodaki gibi. Şimdi ilk sırada 2 tane ilmeğimiz kaldı. Sağda ve solda 2'şer tane düzümüz kaldı. Dönüp geleceğiz. Bir tane düzümüz kalacak. Dönüp geleceğiz. Son düzümüzle ortayı tamamen birleştireceğiz. Arkadaşlar videoyu uzatmamak adına, çünkü baştan beri aynı olduğu için, roboda aynı olduğu için ne demek istediğimi burada anlamışsınızdır. Burada ilk düzümü kapatmaya başladım. Daha sonra ikinciyi bitireceğim. Daha sonra üçüncü bitecek. Bakın. 1, 2. Bu şekilde 3 ilmeğimi aldım. 1, 2. Yani bu sırada artırma yapmıyoruz. Düzleri bitiriyoruz. Düzleri kaç seferde bitiriyoruz arkadaşlar? Her öne geldiğimizde, yani ilk yapmaya başladık. İkinci öne geldiğimizde bir düzümüz kalacak. Üçüncü öne geldiğimizde düzlerimiz tamamen bitmiş olacak. O yüzden ben düzleri bitirinceye kadar öreceğim. Bitirdikten sonra hemen dönüyorum. Bakın 2 düzümü ördüm. Artırma artık yok. Sadece düzlerimizi bitiriyoruz. 2 düzümü de örüyorum. Daha sonra burada olan haroşalarımı örüyorum ve dönüyorum. Döndüğüm zaman da arkada geldiği yönde örüyorum. Bakın. 1, 2, 3. 4 ilmek haroşam var burada. 1, 2. 2 ilmek tersim var. Bu arada kalan bir ilmeğimiz keserken kalıyor biliyorsunuz. Onu da ters örüyoruz. Yani 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek haroşa, 5 ilmek ters. Tabi bunlar her öne geçtiğimizde, öne döndüğümüzde, ön tarafa döndüğümüzde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Haroşalarımız sabit kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, şöyle göstereyim, döneyim. Şimdi buradakileri tamamen bitirinceye kadar, buradaki düzleri bitirinceye kadar, ortada bir tane kalacak. Buradaki düzleri bitirinceye kadar öreceğim. Yani dediğim gibi her ön sıraya geldiğimde birer düz alacağız. Daha sonra bir daha geleceğiz. Bir düz daha alacağız. Buradaki düzlerimiz bitecek arkadaşlar. Buradaki haroşalarımızı da şöyle göstereyim. Sabit olarak 5 ilmek öreceğiz. Şimdi ben düzlerimi tamamen bitirip hemen dönüyorum. Bakın, isterseniz son sıramızı beraber yapalım. 3 tane. Bir düzümüz burada kaldı. Bir düzümüz burada. Burada da kestiğimiz düzümüz. Son sırayı şöyle göstereyim. Bakın. 3 ilmek haroşamı ördüm. Baştaki ilmeğimizi, yani başlangıç ilmeğimizi saymazsak 2 ilmek haroşa. Burada da şöyle anlatayım. Bakın. Başlangıç ilmeğimizi saymazsak 1, 2, 3 haroşa. 3 haroşa burada. 2 haroşa burada. Yani bu ortadaki yaprak dilimimiz gibi 2, 4, 5. 5 tane haroşamız oluşuyor bu şekilde dikerken. Evet. 2 ilmek haroşamı ördüm. Başlangıç ilmeğimle 3 ilmek ördüm. Bakın 1, 2 ve 3. Son birer düzlerimiz kaldı. Bir düzümü aldım. Birer düzümü sağdan soldan aldım.
Buralarda bir düzüm kaldı. Bu son sıram. Son sırayı isterseniz beraber yapalım diye başlattım. Evet. 1, 2, 3. 3 ilmeğimi birlikte aldım ve kapattım. Artık bakın son sırada düzlerimiz bitti. Tekrarlıyorum arkadaşlar. İkinci sırada yaparken birer düzümüz kaldı. Üçüncü sırada son düzlerimizi de kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar sabit demiştik. Bunlar hiç dokunmuyoruz. Buradaki düzlerimizi bitiriyoruz demiştik. 1, 2, 3. 3 tane düzümüz kaldı. Ortadaki ilmeğimizle beraber kapattık, sıfırladık. 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3, yani sağda solda birer ilmeğimiz kaldı. Ortada bir ilmeğimiz var. Keserken oluşuyor. Üçünü birlikte alıyorum. Düzümü tamamen bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın bu şekilde düzlerimiz tamamen bitti. Ortadaki haroşalarımız, yani yaprak dilimimizin haroşası sabit bir şekilde gidiyor. Evet, sonunu da kapattım. Evet, ne demiştik? Burada 3 tane haroşamız var. 3 ilmek haroşamız var. Başında da 2 ilmek haroşamız var. Yani şuradaki 5 ilmek haroşamız sağda ve solda oluştu. 1, 2 ve 3. Sondaki ilmeğimizi örüyoruz. Artık arkadaşlar arka tarafta tamamen ters öreceğiz. Yani 3 ilmek önde düzümüz oluşacak. İlk sırada arkada, yani ters olarak başlıyorum. Ters olarak öreceğim. Ön tarafa geleceğim, düz öreceğim. Tekrar arka tarafta ters öreceğim. Ön tarafta 3 sıra düzümü oluşturacağım. Artık yaprak dilimiz tamamen bitti. Roboda yaptığımız gibi lastik kısmına geçeceğiz. Lastik kısmına geçmeden önce 2 alttan alarak ilmekleri birleştiriyorduk biliyorsunuz. O kısma geçeceğiz. Önce 3 sıra düzümüzü ön tarafta tamamlamış olalım. İlk sıramızı örüyorum şu an, tersimizi. Ön tarafta düz öreceğim. Tekrar arka tarafa gelip ters öreceğim. 3 sıra düzümü tamamlayacağım. Evet. İlk sıramızı ördük. Ön tarafta düz örelim. Arka tarafta tekrar ters örelim. 3 sıra düzümüzü tamamlayalım. Evet, bakın arkadaşlar. Düz örerek geldim. Arka taraftan ters ördüm. 3 sıra düzümü tamamladım. Bu modeli bitirdiğimizde ne yapmıştık? Hemen arka tarafa geçtiğimizde ters olarak başlamıştık. İkinci sırada düz ördük. Üçüncü sırada ters ördük. Evet. Şimdi yani 3 sıra düzümüzü tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk robaya başladığımızdaki gibi ilk ilmeğimizde hiçbir işlem yapmıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın. 1, 2. Şöyle bir alttan yaparak bir ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte örüyoruz. Bakın. 1, 2. İkinci delikten hemen girdik. Bakın bir ilmek çıkardık. İkisini birlikte örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyoruz. Birinci bölümden başlayan arkadaşlar zaten bunu biliyorlar. Anlattım orada da. Çıkardım. İkisini birlikte ördüm. Evet, robaya başlarken bu işlemi yapmıştık biliyorsunuz. Aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2. Bakın. Birinci değil, ikinciye girdim. Alttan bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte örüyoruz. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Şöyle göstereyim. Son ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arka taraftan tamamını ters öreceğiz. Ön tarafa geldiğimizde lastiğimize başlayacağız. Yani yakada yaptığımız gibi önce lastiği yapmıştık, sonra bunu yapmıştık biliyorsunuz. Lastik şimdi aşağı doğru indiği için, aşağı doğru ördüğümüz için önce bunu yaptık. Yani bu kemeri yaptık. Daha sonra da
lastiğimizi öreceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer kolu da aynı şekilde öreceğiz. O kolu göstermeyeceğim artık. Bu kol gibi diğer kolu da öreceksiniz. Diğer kolu da ördükten sonra beden birleştireceğiz. Şimdi ön tarafa gelelim. Lastiğine başlayalım. Evet, şöyle bakalım. Şu şekilde. Artık lastiğimize geçiyoruz. Arka tarafta ters örerek geldik. Şimdi ön tarafta bir ters bir düz olarak lastiğimize başlayalım. Bir düz bir ters, bir düz bir düz bir ters olarak birinci sıramız burası. Bir düz bir ters olarak lastiğimizi tamamlayalım. Son görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar, kolumuzu bu şekilde bitirdik. 8 sıra lastik gittim. Dediğim gibi arkadaşlar, siz isterseniz 6 sıra, isterseniz 10 sıra, yani kendi zevkinize kalmış lastik sırası, ama 8 sıra bence yeterli diye düşünüyorum. Evet, kolumuzu bu şekilde bitirdik. Şöyle göstereyim. Şimdi arka tarafı örerek geleceğiz. Daha sonra diğer kola başlayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaki ilmeklerimizi örelim kola kadar. Kolda hemen ikinci kolumuza başlayalım. Örerek gelelim. Bakın. Bu kolumuza başladığımızda buradan 34 ilmek örerek geldik. 54 ilmek kolumuza başladık. Buradan da arka taraftan örerek geleceğiz. 54 ilmeğimizi kolumuza ayırmıştık, biliyorsunuz. 54 ilmekle ikinci kolumuza başlayacağız. Daha sonra da bedeni birleştireceğiz. Bedeni örmeye başlayacağız. Evet, burada bakın işaret koymuştum. Ayracımızı bu tarafa alalım. Birkaç sıra dursun, yerini karıştırmayalım çünkü. Evet. Buraya da ayraç takmıştım arkadaşlar. Bakın. Bu kısımdan buraya kadar 54 ilmeğimiz var. Artık ikinci kolumuza başlayabiliriz. Arka taraftan örerek geldim. Arka tarafın ilmeklerini bıraktım sağ tarafta. Artık kolumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, birinci kol gibi ikinci kolumuzu da aynı şekilde örelim, bitirelim. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. İkinci kolumu da bitirdim. Öbürünü de göstermemiştim nasıl kesim yaptığımı. Evet, bakın. İlk ilmeğim düz. Düz örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Yani örerek, sırayla düz ters örerek bu şekilde atlatma işlemi yapıyoruz. Evet. Bakın, ters ördükten sonra hemen arkadaki ilmeği üzerinden atlattım. Düz örüyorum. Yani sıradaki gelen ilmekleri tersse ters, düzse düz örüyorum. Daha sonra üzerinden atlatıyorum. Evet, bakın şu şekilde kestim. Şimdi şöyle kilitleyelim. Biraz ip bırakalım ki dikeceğiz çünkü arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ne yapmıştık arkadaşlar? Buradaki kolu örerken bu taraftan 34 ilmek örerek buradaki kolu örmüştük. Daha sonra arka tarafı örerek geldik. İkinci kolumuzu ördük. Şimdi bu taraftaki 34 ilmeğimizle, yani ön bedenimizle devam edeceğiz. İpimizi bağlayacağız. Tekrarlıyorum, bakın arkadaşlar, ön bedenden örerek geldim, birinci kolu ördüm. Daha sonra arka bedenden örerek geldim, ikinci kolu ördüm. Şimdi buradaki bedeni öreceğiz. Yani belirli bir sıra haroşa öreceğiz arkadaşlar. Etek kısmına model koyup koymayacağıma karar vermedim. Eğer model koymazsam ben, siz birkaç defa tekrarladık. Kollarda tekrarladık. Robada tekrarladık başlarken. Siz model koyabilirsiniz. Ben örerken karar vereceğim etek kısmından model koyup koymayacağıma. O yüzden şimdi önce bir bedeni birleştirelim. Evet.
En son 34 ilmeğimizi öreceğiz. Haroşa örerek gideceğiz. Buradaki ipimizi uzatalım şöyle. Evet. Artık haroşa örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Dediğim gibi koltuk altlarında tam koltuk altlarına denk gelecek şekilde bir iki defa arttıracağım. Aşağı doğru genişlemesi için. Daha sonra dümdüz haroşa öreceğim. Dediğim gibi arkadaşlar, belki etek kısmına modeli koyarım. Belki koymam. Siz isterseniz etek belirli bir sıra haroşa ördükten sonra etek kısmına model koyabilirsiniz. Aynı zamanda da buradaki örerken iliklerimizi unutmayalım arkadaşlar. Ne demiştik? 10 sıraya bir iliklerimizi koyacağız. Evet. Şimdi arka taraftan beraber örelim. Koltuk altı kısmında nasıl birleştireceğim onu göstereceğim. Şöyle yapalım. Evet. Koltuk altı kısmına kadar örerek gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi artık model yapmıyoruz. Bedenleri birleştiriyoruz. Belirli bir sıra haroşa öreceğim. Belki tamamen haroşayla bırakacağım, bitireceğim arkadaşlar ben. Belki de etek kısmına model koyacağım. Buradan şu şekilde şöyle tutalım. Burayı kilitleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Bu kısmı ördüm. Örerken bakın son ilmeğim. 34. ilmekten girdim. Bakın şu şekilde göstereyim. Bir tane ördüm. Bir de yan tarafından girdim. Yani ilmeği çoğalttım. Şimdi bu tarafa geldim. Arka bedenin ilk ilmeğine bir tane ördüm. Bir de içinden çıkaracağım yan tarafından. Yani burada 2 tane arttırdım arkadaşlar. Bakın. Burada hiç açıklık olmayacak. Diktikten sonra zaten hiç açıklık kalmayacak. Evet. Diğer koltuk altına kadar düz örerek, yani haroşa örerek gelelim. Evet. Arka bedeni örerek geldim. Sıra sonuna geldiğimizde ne yapıyoruz? Son ilmekte 2 ilmek çıkarıyoruz. Bakın. İçine girdim. Bir de şöyle yan tarafına gireceğiz. Bir ilmekten 2 tane ilmek çıkardık. Evet. Burada 34 ilmeğimiz vardı ön bedenimizde, biliyorsun. 34 ilmeğimiz bu tarafta vardı ön bedenimizde. Buradan da bakın ilk ilmeğimi ördüm. Yan tarafından girdim. Bir ilmek daha ördüm. Yani 2 burada, 2 bu koltuk altta, 2 bu koltuk altında. 4 tane ilmeğimiz oldu. Yani 4 tane ilmek arttırdık arkadaşlar. Bakın. Yani arttırarak geldik. Şimdi sıra sonuna gelelim. Düz örerek. Evet, şimdi ön tarafa gelelim. O tarafta işaret koyacağım. Ve daha sonra bedeni ilerleteceğim. Evet. Şimdi bu taraftan gelirken arkadaşlar bir daha artırma yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu patımız arkadaşlar. Ama patımızla beraber haroşa öreceğimiz için bedeni patı karıştırmayalım. Çünkü ilik açacağız arkadaşlar. Ona çok dikkat edelim. Sayarak gidelim. Yani ilklerimize bakarak gidelim ki o kısmını karıştırmayalım. Yine koltuk altına gelelim. Koltuk altından sağdan ve soldan yine arttırma yapacağım. Koltuk altına denk geldiği için arkadaşlar arttırdığımız yerler belli olmaz. Evet, şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35. ilmekte bakın bir tane arttırmıştık biliyorsunuz. 35. ilmekte bir daha arttırdım. Evet. Burada da hemen bir daha arttıracağım. Diğer koltuk altında da arttıracağım arkadaşlar. Arttırma işlemimiz bitecek. Artık tamamen haroşa öreceğiz.
Diğer koltuk altına da gelelim. Yani aşağı doğru biraz genişletmiş olacağız. Evet, bakın sıra sonuna geldim arka tarafa. Arka tarafın sonuna, yani arka taraftaki ilmeğin sonuna geldim. Bakın son arttırdığım ilmek, bakın arkadaşlar. Yan tarafından girdim. Bir tane daha arttırdım. Hemen yanındaki ilmekten bir tane ördüm. Yan tarafına girdim. Bir tane daha ördüm. Yani 2, 4, 6, 8. Bir arka kısımda arttırdım gelirken, bir de ön kısımda arttırdım. Toplam 8 ilmek arttırdım arkadaşlar. 147 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi artık bu 147 tane ilmeğimizi düz örerek aşağı doğru ineceğiz. Şöyle şuraya bir de ayraç takalım. Kaç sıra gittiğimizi söyleyeceğim. Tekrarlıyorum arkadaşlar. İliklerimizi unutmayalım. Evet, şu alttan şöyle yapalım. Bakın. İlk sıramız bu şekilde, ayracı takalım. Kaç sıra gittiğimizi söyleyeceğim. Evet, artık ben ilerleteceğim. İlerlettikten sonra nasıl öreceğimi de karar vereceğim arkadaşlar. Eğer modeli örecek olursam modeli artık tekrar anlatmayacağım. Birinci bölümde, ikinci bölümde modeli yeterince anlattım. Bu bölümde de arkadaşlar kollarda modeli anlattım. Videoyu da uzatmaya gerek yok. Uzatmanın da bir anlamı yok. Ona göre eğer siz de karar verirseniz etek kısmına modeli koyarak sonlandırabilirsiniz. Evet, bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 diş daha yaptıktan, yani 4 diş daha ördükten sonra kaçıncı düğmeliğimiz olacak? 1, 2, 3, 4. Dördüncü düğmeliğimizi koyacağız. Evet, haroşa örerek artık bedeni birleştirdik biliyorsunuz. Artık haroşa örerek devam edeceğiz arkadaşlar. Artırma işlemimiz de bitti. 147 tane ilmeğimiz oldu. Artık beden kısmını haroşa örerek devam edeceğiz. Şimdi ben ilerletip hemen dönüyorum arkadaşlar. Şuradan bırakmıştık, hatta işaret koymuştuk. 18 sıra haroşa gittim arkadaşlar. Daha sonra modelimizi koymadan önce biliyorsunuz 4 sıra düz zemine oluşturuyorduk. Modelimizi koyuyorduk. 4 sıra düzümü de gittim arkadaşlar. Bu arada son, bakın şöyle göstereyim. Son düğme iliğimi de açtım. Ne demiştik düğmeliklerimize? 10 diş haroşa arayla düğmeliğimizi açıyoruz. Son düğme iliğimizi açtık. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane düğmeliğimiz oluştu. Artık düğmeliği de açmayacağız. Sadece ne yapacağız arkadaşlar? Zemini de oluşturduğumuz için, 4 sıra düzümüzde oluşturduğumuz için artık modelimize geçeceğiz. Yaprak modelimizi koyduktan sonra alt tarafa bu lastikten koymayacağız arkadaşlar. Bu lastik toplayacağı için burada bu robada hatırlıyorsanız düzleri bir alttan batarak, kolay selanik yaparak gitmiştik. Lastiği de öyle gideceğiz arkadaşlar. Yoksa eğer bu lastiği yaparsak etek kısmında lastik toplar. Şimdi artık modelimize geçelim. Son modelimizi koyduktan sonra lastikle etek kısmını bitirelim ve hırkamızı dikerek tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi 6 ilmek haroşamızı örelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane düz örüyorduk. Hemen artırma yapıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 düzümüzü örüyorduk. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 6 ilmek düzümüzü örüyorduk. Modelimize başladık arkadaşlar. 6 ilmek düzümüzü ördük. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir dola, bir ör. Patımızı örüyoruz 6 ilmek ve dönüyoruz.
Arkadaşlar dediğim gibi robada da anlattım. O yüzden bu kısmını uzun uzun anlatmayacağım. Çok kısa tutacağım. Şimdi arka tarafta ne yapıyorduk? Arka tarafta geldiği gibi örüyorduk. Doladığımız ilmekleri onları haroşa örüyorduk. Bir de patımızı. 2, 3, 4, 5 ve 6. 2, 4, 6. 6 ilmek patımızı ördük. Bakın bir ördük. Haroşamızı, bir de doladığımız ilmeği ördük. Biliyorsunuz arkadaşlar, sağda ve solda yarım model olarak başlatıyoruz. O yüzden doladığım ilmeğe kadar haroşa ördüm. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın doladığım ilmeğe kadar patımla beraber bir tane vardı. Düz örmüştüm. Bir de doladığım ilmek, tamamen haroşa ördüm. Daha sonra ön tarafta düz ördüğüm burada 2, 4, 6 ters olarak ördüm. Arka tarafta doladığım ilmek düz. Ortadaki ilmek düz. Doladığım ilmek düz. 6 ilmek tersimizi örüyoruz. Doladığımız ilmek ve arada olan bir tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Sağ tarafta ve sol tarafta arttırırken bunları ne yapıyoruz? Haroşa örüyoruz. Her ön tarafa geldiğimiz zaman da arttırıyoruz. Şimdi arka tarafta ne demiştik? Geldiği gibi örüyoruz. 6 ilmek ters. Ortadaki sağda ve solda arttırdığımız ilmekleri düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. 6 ilmek tersimizi örüyoruz. Sağda ve solda arttırdığımız, burası gitgide büyüyecek. Haroşamız gitgide artacak. Bunu haroşa ön kısımda ve arka kısımda düz örüyorduk. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sağ ve solu yarım model biliyorsunuz. Yan taraftaki düzümü ördüm. Daha sonra da patımı örüyorum. Ön tarafa gelince ne yapıyoruz arkadaşlar? Ön tarafta son defa göstereyim. Dediğim gibi arka tarafta geldiği gibi örüyoruz. Bu arttırdıklarımız haroşa. Bu önde düz ördüklerimizde arka tarafta ters örüyoruz. Ön tarafta devamlı modeli koyuyoruz. Tekrar göstereyim. Daha sonra modeli ilerletince beraberce devam edeceğiz. 2, 4 ve 6. 2, 4, 6. 6 ilmek patımızı ördük. Bir ilmek düzümü ördüm. Arttırdığım yerde tekrar ördüm ve arttırdım. 2 ilmek düzüm oldu. Yani yarım modelimize devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Doluyoruz. Aradakileri haroşa örüyoruz. 3 ilmek haroşamız oluştu biliyorsunuz. Hemen tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın. Buradaki yaprak dilimimiz büyüyüp gidecek. 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamız oluştu. Bir dola. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doluyorum. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Ön tarafta ve arka tarafta bu yaprak dilimlerimiz haroşa örülüyor arkadaşlar. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Doluyorum. Aradaki haroşamı örüyorum. Ve tekrar doluyorum. Sıra sonuna geldiğimizde bir daha sıra sonunu beraber yapalım. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. 6 ilmek düzümüzü örelim. Evet, 6 ilmek düzümüzü ördük. Bakın. Bir doladık. 2 ilmek haroşamız oluştu. Başladığımızda 1 ilmek haroşa örmüştük, dolamıştık. Şimdi 2 ilmek haroşamız oldu dolamadan önce. 1, 2, 2, 4, 6. 6 ilmek patımızı örüyoruz. Arka tarafta ne yapıyorduk? Arka tarafta geldiği yönde örüyorduk. Şimdi ben orta tarafı ilerleteceğim arkadaşlar. Daha doğrusu bu yaprak kısmı olan yeri ilerleteceğim. İlerlettikten sonra beraberce modelimize devam edeceğiz. Evet, 6 ilmek arka taraftayız şu an. Patımızı örelim. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 ilmek haroşamız oluştu. 3 ilmek haroşadan sonra 1, 2,
3, 4, 5, 6. 6 ilmek tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın arada 5 ilmek haroşamız oluştu. 6 ters, 5 haroşa, 6 ters, 5 haroşa olarak arka tarafı da devam ediyoruz. Öne geldiğimiz zaman, ön kısma geldiğimiz zaman yine arttırmalarımıza devam ediyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, ilerlettim. Burada kaç ilmek haroşamız oluştu onu da söyleyeyim hemen. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 ilmek haroşamız oluştu bu yaprağımızda. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 6 ilmeğimize, düz ilmeğimize yeni bir yaprak modeli oluşturuyoruz. Burayı da ne yapıyorduk arkadaşlar? Kapatıyorduk. Daha sonra lastik kısmına gelince lastik kısmını da beraberce yapalım ve bitirelim. 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 ilmek patımızı ördük. 2, 4, 6 pardon. 2, 4, 6. 6 ilmek patımızı ördük. Bakın arkadaşlar, burada 5 ilmek haroşamız oluştu. O 5 ilmek haroşayı yavaş yavaş kesmeye başlıyoruz. 1, 2, 3. 3 haroşamı ördüm. Daha sonra ilmeklerin yerini değiştirerek bakın sağ tarafa doğru kestim. 1, 2 ve 3. Dola 1, 2 ve 3. Evet, burada yeni bir yaprak modeli oluşturmaya başladık. Şimdi ne yapıyoruz? Burada hemen 2 ilmeğimizi alıyoruz, kesiyoruz. Aradaki haroşaları örüyoruz. Sonda 2 ilmek kalaya kadar, sonda 2 ilmeğimiz kaldı. Zaten arkadaşlar bunu iyice ezberlediniz, öğrenmişsinizdir ama yine de ben kısacık göstereceğim. Lastik kısmına geldiğimde hemen döneceğim. Evet, ne yaptık? Yan taraftan kestik. Ne yapıyoruz burada? 1, 2 ve 3. Dola 1, 2 ve 3. Hemen yan taraftan 2 ilmeğimi aldım ve kestim. Aradaki haroşalarımı örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldığında çeviriyoruz bu şekilde ve kesiyoruz. Sağ tarafa doğru. Bir tarafı sağ tarafa doğru, bir tarafı sol tarafa doğru, içe doğru kesiyorduk. Evet. 1, 2 ve 3. Dola 1, 2 ve 3. Hemen ne yapıyoruz? Yan taraftan kesiyoruz. Aradaki haroşaları örüyoruz. Sonda 2 ilmeğimiz kaldığında onu da sağ tarafa doğru, yani içe doğru kesiyoruz. Yani içe doğru kesilecek arkadaşlar. Bu yaprak dilimleri kapanırken içe doğru keseceğiz. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. 1, 2, 3 arttır. 1, 2 ve 3. Hemen burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Kesiyoruz. Diğerlerini haroşa olarak örüyoruz patımızla beraber. Şimdi arka tarafa döndüğümüzde ne yapıyorduk? Geldiği yönde örüyoruz demiştik. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer yaprak dilimimizin haroşalarını örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3. Bakın, arttırdığımız ilmeği haroşa örüyoruz. Düz örüyoruz. 1, 2 ve 3. 2 ve 3. Evet, bu yaprak dilimimizi ne yapıyorduk arkadaşlar? Ön yüzde ve arka yüzde haroşa, yani düz. Haroşamızı örüyoruz. 7 ilmek. 9 ilmek haroşamız vardı biliyorsunuz yaprak dilimimizde. Sağdan ve soldan kestik. 7 ilmeğimiz kaldı. Evet. 1, 2, 3. Yani arka tarafta geldiği yönde örüyoruz. Bu doladıklarımızı da haroşa örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben arka tarafı bitirip ön tarafa geldiğimizde bir daha göstereceğim. Daha sonra biliyorsunuz düzleri kapatıyorduk ön tarafta. O düzleri kapatıncaya kadar devam edeceğim. Düzleri kapatırken düzleri sonuna kadar örüp bitiriyorduk biliyorsunuz. Düzleri kapatıyorduk. Düzleri kapatırken de bir defa düzleri kapatırken göstereceğim. Daha sonra da lastiğimizi öreceğiz
ve hırkamızı bitireceğiz. Hırkamızı bitireceğiz derken arkadaşlar ne yapacağız? Kolları beraberce dikeceğiz. Evet, şimdi ben arka kısmı da tamamlayıp arka tarafta geldiği yönde örüyorduk. Şimdi bir tane daha beraber yapalım. Patımızı örelim. Daha doğrusu o keseceğimiz yere kadar haroşa örüyoruz. Son 2 ilmek kala ne yapıyorduk? İçe doğru kesiyorduk. Evet. Burada ne yapıyorduk? 1, 2 ve 3. Bakın artırdığımız yere geldik. Doladım. Ortadakini haroşa ördüm. Doladım. 1, 2, 3. Burada ne yapıyorduk? İçe doğru kesiyorduk. Aradakileri haroşa örüyorduk. Son 2 ilmeğimiz kaldığında içe doğru kesiyorduk. Burada kapatıyoruz. Burada açıyoruz arkadaşlar. Bakın. Haroşaları çoğaltıyoruz. Doladım. 3 ilmeğimi ördüm. İçe doğru kestim. Aradakileri haroşa ördüm. Son 2 ilmeğim kaldığında ilmeklerimi düzeltiyorum. İçe doğru kesiyorum. 1, 2 ve 3. Buraya geldiğimizde doluyoruz. Ortadakini haroşa örüyoruz, doluyoruz. Yani burayı gitgide açarken buradaki yaprak dilimimizi, yani buradaki haroşaları bitiriyoruz. Evet, bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu ilerleteceğim. İlerlettikten sonra hemen dönüyorum. Evet, bakın arkadaşlar, burada 3 tane ilmeğimiz kaldı. Yani bunu tamamen kapatıyoruz. Şimdi önce patımızı örelim. Kesmelere devam ediyoruz. Buradan başlatmak istedim videoyu. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek patımızı ördük. Buradan son defa kesiyoruz. İçe doğru demiştik. Kestik. 1, 2 ve 3. Artırma yapıyoruz arkadaşlar. Doluyoruz. Aradaki haroşalarımızı örüyoruz. Tekrar doluyoruz. 1, 2 ve 3. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3. 3 ilmek haroşamız kalmıştı. Tamamen bunu kapatıyoruz. Evet. 1, 2 ve 3. Artırma yapıyoruz. Doladık. 1, 2 ve 3. 3 ilmek kalmıştı. Bakın. Kapatıyoruz artık. Birlikte alıyoruz ve kapatıyoruz. 1, 2 ve 3. Doluyoruz. Aradaki haroşalarımızı örüyoruz. Tekrar doluyoruz. 1, 2 ve 3. 3 ilmek birlikte, yani bu yaprak modelimiz tamamen kapanıyor. Şimdi arkadaşlar, bu sırada sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Arka tarafta ne demiştik? Geldiği yönde örüyoruz. Yani burada kalan bir tane ilmeğimizi arka tarafta ters olarak öreceğiz. Daha sonra bu sıraya geldiğimizde, yani düz tarafa geldiğimizde düzlerden birer tane alıp düzleri tamamen bitireceğiz. Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Arka tarafta dediğim gibi geldiği yönde örüyoruz. Burada kalan bir tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz arka tarafta. Yani arka tarafta 3 bu tarafta düz var, 3 bu tarafta düz var, bir tane de ortada var. Arkada 7 tane 7 ilmek ters öreceğiz. Evet, bu şekilde örelim. Arka tarafı da örüp, evet bakın arkadaşlar, arka taraftan da örerek geldim. Ne yaptık? Bu bir tane kalan ilmeğimizi iki düzle birleştirdik. İki taraftaki düzle birleştirdik. Arka tarafta 7 ilmek ters ördük. Ön tarafta 7 ilmek düzümüz oluştu. Şimdi bu kısmı da arkadaşlar ne yapıyoruz? Artık düzlerimizi kapatıyoruz.
6 ilmek patımızı örelim. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek patımızı ördük, haroşamızı ördük. Ne yapmıştık? Buradaki yarım modelimizde bir tane ilmeğimiz kalmıştı. Onu düz örmüştük. 1 2 ve 3 arkadaşlar doluyoruz. Aradaki haroşalarımızı örüyoruz. Tekrar doluyoruz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 2 düzleri kapatıyoruz artık. Bir tane düz sağdan, bir tane düz soldan alıyoruz. Ortada da düzümüz var. Bir tane kalan ilmeğimiz var biliyorsunuz modelimizden. Üçünü birlikte alıyorum ve kesiyorum. Burada kaç düzümüz kaldı? 1 ve 2. Artırma yapıyoruz. Aradaki haroşalarımızı örüyoruz. Tekrar doluyoruz. 1 2 ilmek düzümüzü ördük. Bir ilmek sağdan demiştik. Bir ilmek soldan. Ortadaki kalan ilmekle birleştirip bakın üçünü birlikte kestim. Şimdi ne kaldı burada? 2 tane düzümüz kaldı. 2 ilmek düzümüz kaldı. Evet. Arka taraftan geldiği gibi örüp ön tarafa geldiğimizde yine birer ilmek alacağız düzlerden arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Evet, sağda ve solda üçer ilmeğimizi bitireceğiz demiştik arkadaşlar. En son bakın ilkini beraber yaptık. Birer ilmek daha kaldı demiştik. İkincisini yaptım ben. Üçüncüsünde burada önceki yaptığımız yani robada yaptığımızı yapmayacağız. Buradakileri arkadaşlar aşağı doğru öreceğiz. Burada 11 tane haroşamız oluştu. Burada 3 tane düzümüz var. 11 haroşamızı ve 3 düzümüzü belirli bir sıra öreceğiz. Daha sonra da lastiğimizi koyacağız arkadaşlar. Bu sırayı tamamen düz gidiyoruz. Bakın. 3 ilmeğimiz kaldı. Son ilmeklerimizde son 3 ilmeğimizde sağda ve solda birer ilmek, bir de ortada ilmeğimiz var. 3 ilmeğimiz kaldı en son olarak. Ama ben burayı böyle bu şekilde büzmeyeceğim. Yani kapatmayacağım. Burayı da direkt olarak aşağı ineceğim düz olarak. Buradakiler de haroşa olarak inecek. Ne yapacağız burayı? Bu sırayı tamamen düz gideceğiz. Yani belirli bir sıra arka taraftan ve ön taraftan öreceğiz. Belirli bir sıra gittikten sonra arkadaşlar lastiğimizi koyacağız. Lastiğimize ne demiştik? Selanik koyacağız. Çünkü normal lastik tamamen büzer. O yüzden alt tarafı genişlemesi için Selanik koyacağız. Burada 11 tane haroşamız oluştu. Kesmeye başladığımızda birinci sırada ve ikinci sırada artırmalara devam etmiştim. Daha sonra bu sıraya geldiğimizde artık artırmaları bırakıyoruz. Bu sırayı tamamen düz gidiyoruz. Yani şu 3 tane ilmeğimizi, son kalan 3 ilmeğimizi büzmüyoruz arkadaşlar. Ön tarafta hepsini düz gidiyoruz. Arka tarafta da buradaki haroşaları yine arkada haroşa örüyoruz. Bu 3 tane ilmeğimizi arka tarafta ters örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar düz gidelim. Sıra sonuna geldiğimizde, yani daha doğrusu arka tarafa döndüğümüzde haroşa o 3 tane ilmeğimizi ters öreceğiz. Evet, ön taraftan tamamen şu şekilde göstereyim. Düz örerek geldik. Arka tarafta ne yapıyoruz? Arka tarafta geldiği yönde örüyoruz. Yani tersleri ters, haroşaları haroşa örüyoruz. Bakın arkadaşlar, burada karıştırma yapmayalım. Burada düz ördüklerimiz, burada ters öreceğiz. 2 4 5 ve 6. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek tersimiz var. Haroşamızı örüyoruz 11 ilmek. Bakın 1 2 ve 3. Önde 3 ilmek düzümüz vardı. Arkada 3 ilmek ters örüyoruz. Yani geldiği yönde öreceğiz arkadaşlar. Haroşalarımızı haroşa, terslerimizi ters öreceğiz. Şimdi ben bunu ilerleteceğim arkadaşlar. Evet, ilerletip hemen dönüyorum. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle 8 sıra gitmem yeterli. 8 sıra gittim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9. sırada lastiğimizi arkadaşlar arka tarafta koyacağız. Arka tarafta bir ters bir düz olarak başlayacağız.
Şu şekilde bir düz, bir ters. Bakın arka tarafta lastiğini koydum. Ön tarafta düzleri bir alttan alacağız. Arka tarafta sadece bir ters bir düz. Yani tek taraflı kolay Selanik yapacağız arkadaşlar. 9. sırada lastiğimizi koyuyoruz dedim arkadaşlar. Orada yanlışlık yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sırada lastiğimizi koyuyoruz. Evet, sıra sonuna bir ters bir düz olarak geldik. Şimdi arkadaşlar başta yanlışlık yaptım. Burayı bu kısmı biliyorsunuz, pat kısmımızı haroşa. Orada düzelteceğim. Baş tarafa geldim, son tarafa geldiğim zaman bir ters bir düz olarak geliyoruz. 2 4 6 son 6 ilmeğimiz ve baştaki 6 ilmeğimiz haroşa. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Başlarken yanlışlık yaptım ben. Şöyle çevirelim. Öbür tarafa geldiğimde orayı da haroşa ile çevireceğim. Düzelteceğim. Şimdi 2, 3, 4, 5 ve 6. Ne demiştik? 6 ilmek patımızı ördük. Bakın düzleri şöyle bir alttan. Buradan değil arkadaşlar. Yani buradan değil. Düzleri bir alttan alıyoruz. Ters örüyoruz. Düzleri bir alttan. Ters örüyoruz. Düzler bir alttan. Arka tarafta ne yapıyoruz arkadaşlar? Arka tarafta düzleri tersleri normal örüyoruz. Ön tarafta ne demiştik? Bakın düzler bir alttan. Ters örüyoruz. Düzü buradan değil arkadaşlar. Bir alttan. Kanalımda Kolay Selanik modeli var arkadaşlar. Karıştıracak olursanız Kolay Selanik diye kanalımda bulabilirsiniz. Evet. Tersleri normal örüyoruz. Düzleri bir alttan alıyoruz. Ters, düzler bir alttan, ters, düzler bir alttan, ters, düzler bir alttan. Sıra sonuna geldiğimde arkadaşlar oradaki bir ters bir düzü düzelteceğim. Bir ters bir düz başlamışım, yanlışlık yapmışım. O son 6 ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğim. Evet arkadaşlar, ben lastik kısmını da bitireceğim. Lastik kısmını bitirdikten sonra kolu dikeceğiz ve hırkamızı sonlandıracağız. Evet, hırkamıza şöyle bakalım arkadaşlar. Hırkamız tamamen bitti. Alt tarafı ne demiştik? Selanik yapacağız demiştik. Beraberce yaptık. Kaç sıra gittim arkadaşlar? Ben koldaki gibi 8 sıra gittim. Siz daha fazla veya daha az gidebilirsiniz. Bakın alt taraf şöyle göstereyim. Yani alt taraf geniş olsun diye Selanik'le yaptım, bitirdim. Burayı da ne demiştik? 8 sıradan sonra lastiğe arka taraftan başlayacağız. 8. sırada daha doğrusu. Buraya 8 sıra giderken 8. sırada arka tarafa bir ters bir düz olarak başlayacağız. Ön tarafta da düzleri bir alttan alacağız demiştik. Şöyle göstereyim. Kolumuzun bir tanesini diktim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Bakın. Kaydırmadan dikeceğiz kolu. Şu kolu da beraber dikelim diye ters tarafını çevireceğim şimdi. Bu şekilde sırasını kaydırmadan lastiğin üzerine modelin üzerine gelecek şekilde dikiyoruz. Ben devamlı tığla dikiyorum arkadaşlar. Çok nadir iğneyle dikiyorum ben. Genelde ben örgülerimi tığla dikiyorum. Evet. Bu zincir görünümlü yerleri kaçırmazsanız arkadaşlar hizası da kaybolmaz. Aynı hizada gidersiniz, modeli de kaydırmazsınız. Evet, şöyle yapalım. Tam zincirlerin içinden giriyoruz. Çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Zincir görünümlü yerlerden içinden giriyoruz. Bu tarafta da içinden giriyoruz. Bu şekilde ve kilitliyoruz. Arkadaşlar dikiş şeklimi göstermek için diğerini diktim. Bunu dikmeden bıraktım ki şu zincir görünümlü yerler. Buradan da içinden giriyorum, çıkarıyorum ve kilitliyorum. Yalnız arkadaşlar sıkı tutmayalım. Sıkı tutarsanız büzersiniz. Kol dikiş olan kısmı yukarıya doğru toplanır. Evet, bu şekilde. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar dikerek geleceğim. Koltuk altına gelen yerde nasıl dikiyoruz onu da göstereceğim arkadaşlar. Bakın şu kısmı gayet bol bırakıyoruz. Ve bu şekilde dikiyoruz. Şu şekilde gelelim, bakın.
Bakın buradan giriyorum içinden. Dikiyorum. Evet. Zincir görünümlü yerlerden atlatmazsanız eğer modeli de kaydırmamış olursunuz. Şimdi bu şekilde dikerek koltuk altına kadar gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar, siz iğneyle de dikiş yapabilirsiniz. Bakın. Sıkı tutarsanız bu kısım tamamen büzer, yukarıya doğru toplanır. Gayet rahat bırakacaksınız. Şöyle bir de bu taraftan göstereyim. Bakın. Dikiş yerimiz hiç belli değil arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar, buradan dikerek koltuk altına kadar geldim. Koltuk altına dikkat etmeniz gereken şöyle bir boşluk olacak. Bakın. O boşluğa dikkat edin. Orayı çok güzel tutturacaksınız ki orası bu şekilde kapanacak. Bakın. Yine buradan sırayla gidelim. İğne ile de dikerseniz arkadaşlar bu şekilde dikeceksiniz. Çapraz girerek birkaç yerden o aradaki boşluğu kapatacağız. Yalnız sıkmayalım. Koltuk altı çekme yapmasın. Evet, bir de şuradan gireyim ben. Kilitleyelim. Evet. Dikiş işlemimiz tamamen bitti. Buradaki ipi de yan taraftan yedirip, çünkü diğerlerini de öyle yaptım. Böyle kalan iplerinizi arkadaşlar yedirmeden kesmeyin. Birkaç yerde yedirin, yedirerek gidin. Daha sonra kesersiniz. Evet. Siz hırkanıza uygun, hırkanızın rengine uygun düğmeler dikebilirsiniz. Ben evde olan düğmeleri kullandım. Şu şekilde göstereyim. Şöyle ölçülerini de vereyim. Boyunu ve kol boyunu vereyim. Şuradan şöyle ölçelim. Buradan şöyle yapalım. Buraya kadar arkadaşlar bakın 40 santim. Şöyle kolu da ölçelim. 36 santim. Şöyle genişliğine de bakalım. Koltuk altından sonraki genişliğe de bakalım arkadaşlar. 30 santim kadar da koltuk altından sonra genişliğimiz var. Bir de etekten genişliğine bakalım. Lastik tarafından şu şekilde yapalım. Şöyle. Evet. 47 santim kadar da şöyle göstereyim. Lastik tarafında genişliğimiz var. Arkadaşlar, hırkamız bittikten sonra vakti olanlar buralara rokoko işleyebilirler. Bu kısımlara, şuralara işlemeler yapabilirler. Bu boşluklara işlemeler yapabilirler. Ben böyle sade yaptım. Böyle istendi çünkü benden. İşleme istenmedi. İşleme yapmayı da sevmiyorum zaten. Sade seviyorum. Her şeyi sade seviyorum. Ama siz istediğiniz gibi işlemeler, bu boşluklara, yaprak aralarındaki boşluklara işlemeler yapabilirsiniz. Üçüncü ipimizden de arkadaşlar, üçüncü ipimizden de bu kadar kaldı. Yani 2,5 ip gitti diyelim. Şeffaf bir düğme kullandım. 1, 2, 3, 4, 5. Yalnız arkadaşlar, şunu söylemeyi unuttum. Şu kısmı 8 sıra yaptıktan sonra ben yapmadım. Düz gidiyorduk biliyorsunuz, zemin oluşturuyorduk buradakiler gibi. Burada da 3 sıra düz gidip arka taraftan bir ters bir düze başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Direkt yani modelden sonra lastiği koydum. Siz 3 sıra düz gidebilirsiniz. Arka tarafta dediğim gibi lastiğinizi koyabilirsiniz. Şöyle arka tarafına da bakalım. Roba çalışmamız. Yalnız arkadaşlar, söylemeyi unuttum. Yoğun bir şekilde buhar, üstüne bastırmadan çok yakın mesafeden buhar gezdireceksiniz. Buhar gezdirdim ben. Modelimiz daha düzgün ortaya çıktı. Yakın mesafeden, değdirmeden, fakat yakın mesafeden bol buhar gezdireceksiniz üzerine ve robodan çalışmanızı bu şekilde bitireceksiniz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, 1-2 yaş grubu dedim ama biraz daha uzatarak 3 yaş grubuna kadar ulaşabilirsiniz. Yani nasıl uzatırsınız? Modeli biraz daha aşağı indirerek, yani 40 santim değil de 45 santime kadar ulaştırarak etek kısmını uzatabilirsiniz. Yani bedenden aşağı doğru gelirken etek kısmını uzatabilirsiniz. Kolu da 35 santim değil de birkaç santim daha uzatarak kolu da bedeni büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu projemizin de, bu çalışmamızın da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın. Hoşça kalın.